Merhaba arkadaşlar, yayınımıza hoş geldiniz. Lab Akademi'den ben Orhan Çakan. Bu akşam sizlerle yönetim sistemlerinde akreditasyon çalışmalarında başarının sırları web semineriyle karşınızdayız ve Tolga Bey sunacak bu web semineri sizlere. Ben bu akşam sizlere moderatörlük yapıyor olacağım. Tekrardan bir ses kontrolü yaparak başlayalım. Hoş geldiniz eğitimimize. Şu an herkes sesimi alabiliyor mu acaba? Sesimle ilgili bir sıkıntı var mı? Genel sohbet ekranından sesimi alıp almadığımı yazabilirseniz arkadaşlar ses testiyle beraber yayınımıza başlayabiliriz. Merhaba. Herhalde sesim ulaşıyor şu an. Tamam, çok güzel. Sesimle ilgili bir problem yok anladığım kadarıyla. Hepiniz hoş geldiniz eğitimimize. Ben Tolga Bey'i de davet edip hemen yayınımıza başlayacağım. Tolga Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Orhan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Sağ olun, teşekkürler. Bizler deyiz. Öncelikle teşekkür ederiz hem takipçilerimiz adına hem de Lab Akademi adına sizlere. Bu akşam bu imkanı sunduğunuz için güzel bir eğitim olacak, güzel bir etkinlik olacak. Aslında bunu ikinci kez yapıyoruz. Daha önce kapalı platformumuzda sizinle gerçekleştirdik. Bu ikinci etkinliğimiz oluyor. Tekrardan size teşekkür ederiz. Bize vakit Ben teşekkür ayırdınız. ederim. Evet, ben kısaca işleyişten biraz bahsedeyim. Eğitimi Tolga Bey sunacak. Eğitimin sonunda arkadaşlar bu katılım belgeli bir eğitim. Katılan arkadaşlara linkten bilgilerini doğru şekilde dolduran herkese bir katılım belgesi gönderiyor olacağız ama bunu eğitimin sonunda paylaşacağız. Eğitimin sonunda talep eden arkadaşlar o linkten bilgilerini eksiksiz ve doğru doldurduğu şekilde biz onlara katılım belgelerini gönderiyor olacağız. Dijital ortamda gönderilecek belgeler ve size birkaç gün içerisinde nereden ne şekilde belgeyi alacağınız konusunda bir bilgilendirme maili atıyor olacağız. Sonrasındaki tüm süreçte de yine isterseniz info@labakademi.com'dan bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Yaklaşık 1 saat 15 dakika gibi falan sürecek herhalde. Eğitimimiz uzayabilir. Bir zaman kısıtımız yok. Hepinize keyifli bir eğitim diliyorum. Tolga Bey söz sizde. Sizi yayına alabilirim. Buyurun. Teşekkür ederim. Sunumunuzu açtınız mı? Ha, tamamdır. Evet. Şu Keyifli an yayın. şu anda herhalde ekran Evet, şu an görüntü. ekrandasınız tabii ki. Tamam. Öncelikle teşekkür ederim. Bu arada slaytları otomatik bir dakika. Şöyle deneyelim bakalım. Şimdi karıştırmayalım. Şu anda görüntü var değil mi? Görüntünüz var. Herhangi bir problem yok görüntünüzde. Yani slaytların ayarıyla şey yapmak istemiyorum. Şimdi otomatik geçiyor. Onların ayarlarıyla herhalde bir sorun var. Bu Hı. şekilde şu anda izlenebiliyor mu? Hı. O şekilde de izlenebiliyor ama yani bu ekranınızın tamamını gördüğümüz için olmayabilir. Şu anda görüntü yani okunabiliyorsa böyle devam edebiliriz. Tamam, yani siz uygun görüyorsanız bu şekilde. Otomatikten mi çıkmak istiyorsunuz? Yo şey yapıyor. Ayarlamışız daha öncesinde. Bu hemen kendi ilerliyor. Şöyle bir daha baktığımda dursun o zaman bakalım. Evet işte bu kendi geçiş yapıyor ya. Hı hı. Şeyden de devam edebilirsiniz. Sistemdeki yüklü olan slayttan da devam edebilirsiniz istiyorsanız. Ama slaytın sağ üst köşesinde otomatik moddan çık diye bir tik olması gerekiyor. Onu da işaretleyebilirsiniz. Fare tıklatmadan ilerlet seçeneğini kaldırırsanız slaytta sağ üst köşede ayarlar kısmı var mı? Şu ayarlardan bir yere tıklayın. Şu an için. Bakın sağ üstte sanki var sağda. Evet, Şunu onu kaldıralım. kaldırıp evet. Tamam, şimdi bir denerseniz. Hatta şunu da kaldıralım. Tamam. Bakalım olacak mı? Şöyle yapalım. Geçiyor mu hala? Yine hızlı geçiyor. Hı hı. İşte burada şuradan olması gerekiyor ama
Süreyi arttırabilirsiniz belki. Sistemde de bir slaytınız yüklü. Oradan da devam edebilirsiniz istiyorsanız. Çıkayım mı ondan? Yani sistemdeki slaytınızı yansıtalım. Şuradan devam edebilirsiniz. Olmadı. Ekrandan ileri geri oynatabilirsiniz. Bir daha şuna. Şu an başlangıçtan devam edebilirsiniz. Arkadaşlar hocamız ayarlarını tamamlasın. Ondan sonra tekrardan hemen sunuma başlıyor olacağız. Bu arada soruları olan varsa sorularınızı cevaplayalım. Bir boşluk bulmuşken. Az önce belirttim. Katılım biraz azdı. Tekrardan belirteyim isterseniz. Sertifika vereceğiz bu katılım sonunda talep eden herkese. Ama linki en son kısımda paylaşıyor olacağız arkadaşlar. Bu kısımda sizlere bu linki paylaşacağız ve buradan ad, soyad ve mail adreslerini doğru bir şekilde bildiren arkadaşlara sertifikalarını da gönderiyor olacağız. Yine spam klasörlerinizi kontrol ederseniz çok iyi olur. Mailler zaman zaman spam klasörlerine düşüyor. Buralara geldiğini, eğer buralarda da yoksa ondan sonra bize tekrardan ulaşabilirsiniz. Nasıl yapalım? İsterseniz şey yapalım. Öbür PDF halini biz Tamam, şu an paylaşalım. ekranda yansıtılmış şekilde o. İstiyorsanız sunucuya geçip oradan devam edebilirsiniz. Tekrar bir şey yapayım da bu PDF halini en azından oradan. Şu an sistemde yüklü o. PDF halini mi yükleyeceksiniz? Tabii PDF halini hemen Tamam, onu da yükleyebiliriz. şöyle yapalım. Şu an yüklendi mi? O, görebiliyor musun? Ha, yüklüyor şu anda, tamam. Birazdan yükleyecektir. Birkaç saniye sürüyor. Evet arkadaşlar, bu arada YouTube kanalımızı takip etmeyi de unutmayın. Beğenme tuşuna, butonuna da basabilirsiniz. Sizlerin takipleriyle daha fazla kişiye ulaşıyoruz bu sayede. Bizim için de bu önemli. Evet, herhalde yüklendi. Tamam. Bu şekilde olmadı. Böyle devam edebiliriz. Tamam, şu an ekrana yansıttım ben. Evet, ileri geri tuşlarından ekran üzerinden şey yapabilirsiniz. Tamam. Evet, inceleyebilirsiniz. Evet, kusura bakmayın arkadaşlar. Öncelikle bu yaşanan aksaklıktan dolayı. Şimdi bugün sizlerle yönetim sistemleri ve akreditasyon çalışmalarında başarının sırları konusunu beraber işleyeceğiz. Orhan Bey'in de ifade ettiği gibi 1 saat 15 dakika kadar planladık. Bir miktar aşma durumu olabilir. Tabii bu aktarımlarımızda sizlere kısaca kaliteyle ilgili bazı tanımlamalardan öncelikle bahsedeceğiz. Sonra kalite evrim sürecinden ne değineceğiz. Nihayetinde kaliteyle ilgili çalışmalarla alakalı olgunluk seviyelerine değindikten sonra bugün sizlere esas aktarmak istediğim bu tarz çalışmaların olmazsa olmaz değerleri neler? Biraz onlara değindikten sonra son olarak da benzer emsal organizasyonlara göre fark yaratmamıza katkı sağlayacak bazı temel kavramlardan bahsetmeye çalışacağım. Dilerseniz önce kalite ile ilgili bazı kısa tanımlamalara kısaca değinelim. Sizlerin de bildiği gibi değerli arkadaşlar, kalite kavramı tarihsel süreci irdelediğimiz zaman organizasyonların mükemmele ulaşma isteğinden kaynaklandığını görüyoruz. Daha çok hata yapmayı önleme, hata oluşumunun engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarla başladığını görüyoruz. Bir takım bilim insanları, bu konuda çalışan, emek veren bilim insanı bu kaliteyi amaca uygunluk, bir kısmı ihtiyaca uygunluk, bir kısmı ürün ya da hizmetin değeri gibi tanımlama getirmiştir kaliteye. Sizlerin de bildiği gibi.
Kalite bir başka deyişle şartlara, yani belirlenen şartlara, ki bunlar müşterilerin şartları, hizmetin yürütüleceği, ürünün verileceği müşterinin şartları olabildiği gibi bu ürün ya da hizmetle ilgili standartların şartları ya da yasal şartlara ilk defasında, zamanında, her defasında uymak olarak da ifade edebiliriz kaliteyi. Türk Standartları Enstitüsü tarafından ve yaygın kabulle gören tanımına baktığımız zaman ise kaliteyle ilgili bir ürün ya da hizmetin belirlenen ya da olabilecek gereksinimleri karşılama yeteneğine dayanan özelliklerin toplamı şeklinde ifade edildiğini görüyoruz ki bizlerin de kabul ettiği en geçerli yaygın ifadeyle kalitenin anlamı bu. Bir başka bakış açısıyla da değerlendirdiğimiz zaman aslında değerli arkadaşlar, kalite ve bu yönde yapılan çalışmaları başarı için önemli bir araç olarak görebiliriz. Ama benim kanaatimce kalite aslında mutluluğun anahtarıdır diye düşünüyorum ben. Unutmamamız gereken bir konu şu olmalı arkadaşlar. Kişilerin ya da organizasyonların başarılarını kaçınılmaz kılan aslında yaşadıkları, içlerinde yaşadıkları ve beraberindeki insanlara yaşattıkları mutluluklardır. Dolayısıyla başarıyı kaçınılmaz kılmak için çalışmalarımızı kalite ile ilgili konularla taçlandırmamız çok çok önemli. Çok kısa bir şekilde sistem, yönetim sistemi gibi temel kavramları da şöyle hatırlayalım. Sistem, birbiriyle ilgili olan ya da karşılıklı etkileşimde bulunan elemanlar takımıdır. Yönetim sistemi de adından anlaşılacağı gibi politika ve hedefleri oluşturmak ve bu hedefleri gerçekleştirmek için kullanılan sistem olarak ifade edilir. Kalite yönetim sistemi ise bir kuruluşu kalite açısından yönlendiren ve kontrol eden yönetim sistemidir. Kalite bakımından sevk ve idare etmek ne demek diye sorarsak arkadaşlar, bir iki cümleyle bunu da açıklayacak olursak, kalite politikasının oluşturulması, kalite hedeflerinin, kalite planlaması, kalite kontrol, kalite güvence ve kalite iyileştirmesi gibi temel kavramları içerdiğini görüyoruz. Çok kısa bunlara da şöyle hızlıca değinelim. Kalite politikası bir kuruluşun, yani bir organizasyonun üst yönetimi tarafından kabul edilen, bağlayıcı olarak yazılı beyan edilen kalite ile ilgili bütün amaç ve yönlendirmelidir. Genellikle kalite politikası kuruluşun genel politikası ile, organizasyonun genel politikası ile tutarlıdır ve kalite hedeflerinin oluşturulması için bir çerçeve sağlar. Bu hususu ileride de vurgulayacağız. Burada hatırlatmış olalım. Hakikaten organizasyonların zaman zaman yaşadıkları en büyük sorunlardan bir tanesi, genel anlamda oluşturdukları hedeflerle kalite hedefleri kavramının karıştığını zaman zaman görüyoruz. Kalite hedefi özelliklerine birazdan daha detaylı olarak değineceğim. Öncelikle organizasyonun kalite politikasıyla mutlaka uyumlu olması gerekiyor. Çok kısa bir şekilde burada kalite hedeflerinden biraz bahsedelim. Bir organizasyonun ortaya koyduğu politikayla uyumlu kalite hedefleri belirlemesi gerektiğinden bahsetmiştik. Kalite hedefleri mutlaka spesifik olması gerekiyor. Ölçülebilir olması gerekiyor. Ulaşılabilir olması gerekiyor. Gerçek olması ve bu uğraştığımız alanla ilintili olması gerekiyor. Ve belirli bir süre kısıtı olması gerekiyor. Yani organizasyonlar kalite hedeflerini belirlerken genel itibariyle yaygın bu tarz çalışmalar yapan organizasyonlarda yıllık olarak kalite hedeflerinin belirlendiğini görüyoruz. Ama 6 aylıkta, 2 yıllıkta bu hedefler pekala belirlenebilir. Burada önemli olan bu hedefin ortaya konması, belirtilen özellikleri taşıması ve hedefe ulaşılıp ulaşılmadığı noktasında da takip edilmesi. Burada SMART dediğimiz bu işte formülü aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Buraya evaluated, tekrar gözden geçirip değerlendirilmesini ve buna bağlı güncellenmesi olgusunu da dahil edebiliriz. Yani kalite hedeflerini belirlediğimiz zaman yıllık da belirlesek, 2 yıllık da belirlesek, 6 aylık da belirlesek mutlaka arada bunun hedefe ulaşılıp ulaşılmadığının da izlenmesi gerekiyor. Kalite planlaması dediğimiz zaman değerli arkadaşlar, bu kalite yönetiminin kalite hedeflerinin oluşturulmasına odaklanan,
kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesi için gerekli iş proseslerini ve ilgili kaynaklarını belirleyen aşama, planlama. Kalite kontrol ise bu kalite şartlarının gerçekleştirilme durumuna odaklanan kısım. Kalite iyileştirilmesi de adından anlaşılacağı üzere kalite şartlarının gerçekleştirilmesine yönelik yeteneğin arttırmaya yönelik yapılan çalışmalar. Evet değerli arkadaşlar, bu çalışmaların bahsettiğimiz zaman standartizasyon kavramlarına da kısaca değinmekte yarar var. Standart, üretimde, anlayışta, ölçme ve deneyde bir örneklilik olarak ifade edilebilir. Standartizasyon ise bu belli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik fayda sağlamak üzere ilgili tarafların yardım ve işbirliğiyle belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama standartizasyon çalışmaları. Temelinde standartlar var ve bunların genel olarak uyulması, genel kabul görmesi ve herkesin buna uyması esas. Uygunluk değerlendirmesi dediğimiz konu ise değerli arkadaşlar, bir ürün, bir süreç, sistem, kişi ya da kuruluş ile ilgili belirli şartların karşılandığının ispatı olarak ifade edebiliriz. Akreditasyon dediğimiz durum ise işte bu uygunluk değerlendirmesi faaliyetini gerçekleştiren organizasyonların bir yerde yetkinliğinin üçüncü taraflar tarafından doğrulanması şeklinde ifade edebiliriz. Tabii bu kalite ile ilgili, kalite, standartizasyon gibi konular konuşulduğu zaman bu kanunname ihtisabı Bursa'dan bahsetmemek olmaz. O da tüm dünyada kabul gören yazılı bir standart doküman olarak kabul edilen bir dokümandır. Bu da bizim için bir gurur kaynağı. 1502 yılında yayımlanmış Kanunname ihtisabı Bursa özellikle gıda maddelerine yönelik özelliklerin ortaya konduğu, bunlarla ilgili ticaretle ilgili uyulması gereken kuralların üretim, depolama, saklama gibi koşulların ortaya konduğu, uygunsuz durumlarda uygulanacak cezai müeyyidelerin ortaya konduğu tüm dünya tarafından da kabul gören bir doküman. Standart denendiği zaman ilk akla gelen bu Sultan II. Beyazıt Han zamanında yayınlanan Kanunname-i İhtisabı Bursa olduğunu hatırlatmış olalım burada. Bunun orijinali değerli arkadaşlar Topkapı Müzesi'nde Revan Kütüphanesi'nde yer almaktadır. Bunu da böyle sizlerle paylaşmış olalım. Tabii kalite ile ilgili konular, kalite evrim süreci çok önemli bir konu ve uzun bir konu aslında. Ama biz bunu amaçladığımız, bugünkü bir araya gelmemizi amaçladığımız hedef konulara daha fazla zaman ayırabilmek için dilerseniz bir slaytta bunu özetlemeye çalışalım. Kalite evrim sürecinin yakın zamanadan başlatacak olursak çalışmaları, özellikle bu sanayi devriminin gerçekleştiği dönemden itibaren şekillenmeye başladığını söyleyebiliriz. Bu ilk zamanlar muayene ve test olarak tanımlanıyor. Burada yürütülen çalışmalar daha çok son ürünün kontrolü şeklinde. Yani bir ürün üretim çalışması yapıldığını bir fabrikayı düşünün. Nihai ürünün kontrol edilerek kalite sağlanmaya çalışılıyor. Tabii bu reaktif bir dönem. Yani sonuçlar en son ürün kontrol edildiğinde nihai ürün ortaya çıktıktan sonra bazı aksiyonlar alınmaya çalışıyor. Tabii bunlar zaman içerisinde o dönemin koşullarında üretim odaklı bir bakış olduğu için üretime odaklanıldığından dolayı bazı şeyler tabii gözden kaçıyor. Bu arada maliyetlerin yükseldiği ortaya çıkıyor. Daha sonra bu 1900'lü yılların başında istatistiksel çalışmaların artmasıyla beraber sadece son ürünün kontrolü değil, aralarda yapılan işlemler aşamasında yani bu proses dediğimiz süreçler aşamasında da kontrolün, hatta ilk aşamada ham maddenin girişinden itibaren hani girdi kontrolünden başlayarak çalışmaların yürütülmesinin gerekliliği ortaya konuyor. İşte burada artık proaktif dediğimiz öngörebilme o noktasının şekillenmeye başladığını görüyoruz ki bu bizim günümüzde kullandığımız kalite yönetim sistemi uygulamalarına da temel teşkil eden proaktif bakış açısının ilk şekillendiği dönemler işte 1900'lü yılların başı, 1930'lu yıllarda ivmelenerek arttığını görüyoruz. 1960'lı yıllardan sonra 80'li yıllara doğru geldiğimiz zaman bu çalışmaları yönetim
olgularıyla birleştirmek gerekliliği ortaya çıkıyor. Bir organizasyon şeklinde bunların ele alınması gerekliliği ortaya çıkıyor. Kalite yönetim sistemlerinin de 80'li yılların ortalarından itibaren, hatta 90'lı yıllardan itibaren artış gösterdiğini görüyoruz. Bugün birçok alanda gördüğümüz kalite yönetim sistemlerinin temeli 80'li yıllar diyebiliriz. Daha sonrasında 90'lı yılların ortalarından itibaren 2000'li yıllara geldiğimiz dönemde toplam kalite yönetimi kavramının şekillendiğini görüyoruz. Bu da müşteri odaklılığının ön plana çıktığı bir olgu. Burada sürekli iyileşme, bütün bu çalışmalar yapılırken sürekli iyileşmenin çok çok önem arz ettiğini görüyoruz. Daha sonra çevresel duyarlılıklar, bu atık duyarlılığı, günümüzde işte hepimiz biliyoruz bu işte karbon salınımı, sürekli kalkınma hedefleri, yeşil mutabakat gibi olgular da çevresel duyarlılığın ön plana çıktığını görüyoruz. İşte bu daha sonra işte 2010'lu yıllardan sonra da ve halen de devam eden stratejik toplam kalite yönetimi olgularının şekillendiğini görüyoruz. Bu kalite çalışmaları ile ilgili bunları ifade edebiliriz. Değerli arkadaşlar, kalite ile ilgili çalışmaları yürüten organizasyonlar ve akreditasyonla ilgili çalışmaları da buna dahil edebiliriz. Bir bütün olarak bunları görüyorum ben. Bir olgunluk gerekiyor. Yani belli bir süreç gerekiyor burada arzu edilen seviyeye gelebilmek için. Bazı yayınlarda bu konularda 4, bazı yayınlarda 5 seviyeden bahsediliyor. Kalite olgunluk seviyeleri şeklinde. Bunların temeli ilk baktığımızda şöyle isim olarak hızlıca bir geçelim. Birincisi büyük engeller durumu denen dönem. İkincisi karmaşa durumu. Üçüncü dönem silkinme durumu. Dördüncüsü önleyici yönetim stratejileri. Ve en son takım çalışmasının üst noktaya ulaştığı beşinci ve en üst seviye. Bu dönemler bütün organizasyonların farkında olarak ya da olmayarak yaşadığı dönemler arkadaşlar. Bu olgunluk seviyesi birden 5'e geçmek belirli bir zaman şeyi yok, takdir edersiniz. Bütün bu organizasyonun becerisiyle alakalı, organizasyonun kaliteyle ilgili çalışmaları içselleştirmesiyle alakalı. Şöyle ifade edebiliriz. 10 yıllık bir süre geçip ikinci olgunluk seviyesine ulaşamamış organizasyonlar varken aynı sürede son aşamaya gelen organizasyonların da olduğunu görmek mümkün. Bu da tabii ki işte organizasyonların tamamında bu çalışmalara olan inancın sağlanmış olmasıyla da ilintili bir durum. Çünkü hep söylüyoruz her zaman, kalite bir kişinin değil herkesin işi. Dolayısıyla bu tarz çalışmalarda hep ifade edilen bir konu, nasıl bir zincir en zayıf halkası kadar güçlü. Dolayısıyla burada bütün zincirin halkalarını göz ardı etmeyen, bir arada tutabilen organizasyonların başarıya daha çabuk ulaştığını görüyoruz. İlk aşamalarda istikrarsızlık söz konusu. Bu kaliteyle ilgili çalışmalara biraz direnç gösterildiğini görüyoruz. Maliyete planlamanın önemli olmadığını görüyoruz. Organizasyonlarda yeniden işleme, hurda oranlarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Diğer aşamalara geçtikçe yavaş yavaş farkındalık artmaya başlıyor ama tabii yine katılım oranı düşük. Çalışanlar arasında yine de korku yüksek. Ve bu organizasyonlarda daha çok dikey iletişim olduğunu görüyoruz. Yani bir kural var ve ona uyulacak şeklinde bir etkin bir katılım. Hani geri bildirim, müşteriden ve çalışanlardan geri bildirim dediğimiz olguların burada çok yeterli olmadığını görüyoruz. Bu ilerleyen evrelerde takım çalışması, duyarlılığının artması, ortak amaçların ortaya konabilmesi, verimliliğin artması için işte bir takım bu israfların önlenmesi için bir araya gelip organize olması gerekliliğinin ortaya çıkması, işte veri analizi, planlı çalışma kavramlarıyla beraber organizasyonların bu konulardaki başarılarını arttırmasıyla son olgunluk seviyesi dediğimiz aşamaya geçtiklerini görüyoruz. Bu tür organizasyonlarda hem yatay hem dikey haberleşmenin olduğu, kaliteye gönüllü bir katılım olduğu, etkin bir takım çalışmasının olduğu, zorlamaların olmadığı, uzun dönem stratejik planlamaların ortaya konabildiği, tüm çalışanlarda yüksek moral sahibi olduklarını
görebiliyoruz. Evet. İsterseniz şimdi kalite yönetim sistemi uygulamalarıyla akreditasyon çalışmalarının olmazsa olmaz değerlerinden çok kısa bahsedelim. En temel kavram liderlik değerli arkadaşlar. Yani bir organizasyonun ürün, hizmet, işte personel konularında çalışan organizasyon olsun, hangisi olursa olsun tüm organizasyonların başarısında en temel faktörlerden bir tanesi liderlik. Organizasyonları oluşturacak, bir araya getirecek, organizasyon içerisinde faaliyetleri yürütecek elemanları doğru tanımlayacak, bunların görev, yetki ve sorumluluklarını net ortaya koyabilecek, organizasyon şemasını ya da organigram dediğimiz organizasyon şemasını etkin bir şekilde kurgulayacak ve uygulayabilecek, kaynakları ortaya koyabilecek, yani hem cihaz, ekipman hem personel bunları ortaya koyabilecek, hedefleri, politikaları belirleyebilecek, politikayla uyumlu hedefleri ortaya koyup bunların gerçekleşmesi için imkanları sağlayabilecek her şeyden önce liderliğe ihtiyaç var. Bir diğer önemli konu müşteri odaklılık, yarar odaklılık diye de ifade edebiliriz. Hatta zaman zaman ben üniversitelerde verdiğim benzeri eğitim organizasyonlarında öğrenci ve toplumsal katkı diye bir hususu da buraya ilave ediyorum. Burada hedef kitlesi neyse o organizasyonun ürün veya bir hizmet olabilir. Üniversitelerde, üniversite eğitiminde de işte mesleklere özgü donanıma sahip öğrencileri yetiştirip yaşantıya atılmalarını sağlamak. Hiç değişmiyor. Esaslar hep aynı. Bu ihtiyaçları görebilmek önemli. Kalitenin tanımlaması esnasında ifade ettiğimiz müşterinin bugünkü beklentilerini organizasyonlar ortaya koyabilmeli. Ama esas olan ne demiştik? Gelecekte olabilecek ihtiyaçları da ortaya koyabilmeli. Zaten proaktiflik bunu gerektiriyor. Öngörebilmek gerekiyor. Yani bu öngörebilmek sadece karşılaşılacak sorun odaklı, sorunlarla karşılaşmadan tedbir almak, evet doğru. Proaktifliğin en güzel, en genel ifade şekillerinden bir tanesi bu ama bu proaktifliği her alanda sağlamak gerekiyor. Yani gelecekte olabilecek ihtiyaçları ortaya koyabilmek gerekiyor. Yani hepimiz yaşıyoruz işte bakın Endüstri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 işte şimdi 4.0 yaşanıyor. Yok nesnelerin interneti, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, metaverse gibi birçok olgu var. İşte bunları öncesinden ortaya koyup, öngörüp bugün faaliyete geçirebilen organizasyonların başarılı olduklarını ya da olacaklarını görüyoruz. Dolayısıyla bu hususa da önem vermek gerekiyor. Çalışanların katılımı son derece önemli. Biraz önce de ifade ettik. Bir organizasyonu başarılı kılan, organizasyonu oluşturan tüm unsurların bir arada olabilmesidir. Hepsinin aynı amaca koşulsuz ilerleyebilmesidir. İşte bunu da sağlayacak olan işte liderlik anlayışı. Hepsi birbiriyle zaten ilintili konular. Personeli güçlendirmek gerekiyor. Çalışanların katılımını artırabilmek için. Organizasyon içerisinde kişilerin yaptıkları görev, yetki ve sorumluluklarıyla çok önemli bir parça olduklarını, çok önemli bir unsur oldukları, nihai olarak ürünün, hizmetin ortaya çıkmasında organizasyondaki varlıklarının çok önemli olduğunu, çok büyük değer taşıdığını hissettirebilmek gerekiyor. Çalışanların katılımı noktasında bunu da sağlamamız önemli. Süreç yaklaşımı, proses yaklaşımı, bir diğer ifadeyle süreç yaklaşımı zaten işte kalite çalışmaları ve akreditasyon çalışmalarında olmazsa olmaz konulardan bir tanesi. Olguları, böyle süreçleri iyi yönetebilmemizle başarı, süreçleri iyi yönetebilmemizle ancak mümkün. Bir ham maddenin girişinden son ürünün ortaya çıkışına kadar, müşteriye iletilmesine kadar tüm aşamaları doğru bir şekilde tanımlamak gerekiyor. O hangi alanda olursa olsun, laboratuvar faaliyeti de yürütüyor olabilirsiniz. Bir laboratuvar olarak düşündüğünüzde laboratuvara gelen bir numuneden başlayarak en son raporlamanın yapılmasına kadarki aşama. Bir ürün üretiyorsanız ham maddenin girişinden nihai ürünün çıkışına kadar
süreçleri çok iyi ortaya koymamız gerekiyor. Neden bu önemli? Çünkü bu süreçleri eğer doğru tanımlamazsak görev, yetki ve sorumlulukları ortaya doğru koymamıza engel oluşturur. Aynı zamanda bizim nihai ürünümüzün ya da hizmetimizin başarılı bir şekilde ortaya çıkmasında engel teşkil edebilecek bir takım tehlikeleri gözümüzden kaçırmamıza vesile olur. O yüzden bu süreç olguları bizler açısından olayları doğru yönetebilmemiz açısından önemli olduğu gibi aynı zamanda bu hedefimiz nihai ürünümüzün arzu ettiğimiz seviyede olmasını engelleyebilecek olası riskleri, tehlikeleri öngörebilmemiz açısından da bizim için çok çok değerli. Yönetimde sistem yaklaşımı işte bahsettiğimiz bu süreçleri ahenk içerisinde yönetebilme becerisiyle ancak mümkün. Başarılı olabilmek ancak bu süreçleri etkin bir şekilde yönetebilmekle mümkün. Süreçler arasındaki ilişkiyi de çok iyi yönetebilmek lazım. Bir proses düşünün. Bir prosesin çıktısı diğer bir prosesin girdisi olduğunu akıldan çıkarmamak gerekiyor. Bu, yani dediğim gibi bir laboratuvar da olabilir. Laboratuvara numunenin gelişinde ilk numune kabul aşamasında yapılan işlemler, numune kabul aşamasındaki işlemlerin son çıktısı, oradaki yapılacak çalışmalar laboratuvara sevk aşamasındaki bir numune için girdi şeklinde düşüneceğiz. Oradaki işlemlerdeki bir hata diğer aşamaya da aşama sorun etkileyecektir. Dolayısıyla bu mantıkla olayları ele almakta yarar var. Süreç yaklaşımı ve yönetimde sistem yaklaşımı bu olayların vazgeçilmez unsurları. Karar vermede gerçekçi yaklaşım dediğimiz olgu kalite çalışmalarının, akreditasyon çalışmalarında en can alıcı noktalardan bir tanesi. Hep duymuşuzdur objektif delil. Objektif delil elde edebilmemiz için kayıtları doğru yönetebilmemiz lazım. Kayıtları doğru ortaya koyabilmemiz için işte veri analizini doğru yapabilmemiz lazım. Verileri doğru toparlayabilmemiz lazım. Karar verip gerçekçi bir yaklaşım yapabilmemiz için doğru ölçümler yapabilmemiz lazım. Bütün bunları biraz önce ifade ettiğim gibi analiz edebilmemiz lazım. İstatistiksel çalışmalarla barışık olmak lazım. Karar vermede gerçekçi yaklaşımı bu şekilde ifade edebiliriz. Bu her aşamasında böyle. Satın alma faaliyeti gerçekleştirirken de bu şekilde, deney faaliyeti yaparken de her aşamada bunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Hep objektif verilere dayandırmamız gerekiyor. İyileştirme, burada şunu da hatırlatalım. Bakın bu iyileştirme dedik. Toplam kalite yönetimi kavramına geçtiğimiz zaman hatırlarsanız özellikle iyileştirme, sürekli iyileştirme gibi kavramların öne çıktığını söylemiştik. Zaten değerli arkadaşlar şöyle söylersek yanlış olmayacaktır. Günümüzde kullanılan kalite yönetim sistemleri buna 9001, 14000, işte 45001, 18001 bu konuyla ilgili birçok arkadaşlarımız olabilir. Hatta laboratuvar kalite yönetim sistemleri için 17025 standardını da dahil edebiliriz. Hepsinde bunların uygulandığı kalite yönetim sistemlerinde şunu söylemekte yarar var. Toplam kalite ilkelerine dayandığını görüyoruz. Zaten bu bahsedilen burada yazan 8 madde esasen toplam kalite yönetiminin temel ilkeleri olarak da karşımıza çıkıyor. O zaman şöyle bir saptama yerinde olacaktır. Şu anda kullandığımız kalite yönetim sistemleri değerli arkadaşlar toplam kalite yönetimi anlayışına dayanmaktadır. Dolayısıyla bunu etkin yürütebilen organizasyonlar için başarı kaçınılmaz olacaktır diyebiliriz. İyileştirme dediğim gibi her zaman organizasyonlar yani ürün bu iyileştirme sayısal olarak artış, ürünün beklenen özelliklerinin değişikliğine artış, sunulan ürün ya da hizmetin çeşitliliğinin artışı gibi birçok konuyu içerebilir. İlişki yönetimi, iletişim becerisi ileride daha detaylı olarak bu hususa da değineceğim. Çünkü bu işin mayası, bütün bu bahsedilen ilkeleri bütünlüğünü sağlayan, etkin bir şekilde çalışmasını sağlayan en temel unsurlardan bir tanesi ilişki yönetimi, iletişim becerisi. Tabii kalite, yönetim sistemi, akreditasyon bu konuları konuşurken
PUKÖ kavramına değinmeden geçmek olmaz. İşte tüm dediğim gibi yönetim sistemlerinde, akreditasyon çalışmalarının her aşamasında ve bunun her basamağında uygulanması gereken temel konulardan bir tanesi de PUKÖ olgusu, PUKÖ döngüsü diyebiliriz. Bazı yerlerde bunu PUKİ olarak da ifade edenler vardır. PUKÖ, planla, uygula, kontrol et, önlem al. İyi olarak da iyileştirir ya da PUKİ olarak da ifade etmek yanlış olmayacaktır. Planlama, tahmin edeceğiniz gibi bu işin politikanın ortaya konması, ne gibi kaynaklara ihtiyaç olacak, ne gibi hedefler ortaya koyacağız, bu hedeflere ulaşmak için nelere ihtiyaç var, hangi süreçleri ortaya koymamız gerekiyor, bizim nihai amaçladığımız hedefe ulaşabilmemiz için önümüzde engel teşkil edecek ne gibi tehlikeler, ne gibi riskler var, ne gibi fırsatlar doğabilir, işte bu yönde yapılabilecek çalışmaların bütünüdür. Uygulama ise aksiyon alıp harekete geçme olarak ifade edebiliriz. Kontrol, işte o bizim planladığımız çalışmaların arzu ettiğimiz şekilde gidip gitmediğinin ortaya konması yönünde yapılan çalışmalar. Önlem almaksa işte bu ortaya çıkan tespitlerden ilerleyen aşamalarda daha verimli çalışmamıza katkı sağlayacak bir takım değişikliklerin, düzenlemelerin yapılmasıyla şekillenmektedir. Dolayısıyla bu kavramı da göz ardı etmemek gerekiyor. Bunlarla barışık olmak gerekiyor değerli arkadaşlar. Şimdi son bölümde esas aktarımlarımda hedeflediğim nokta, emsal organizasyonlara göre birçoğumuz kalite çalışmalarını yapıyoruz. Sistem belgelendirme yapıyoruz, çalışıyoruz. Belki belgelerimiz var. Bazılarımız laboratuvarda bu faaliyetleri yürütüyoruz. Kalite akreditasyon çalışmaları yürütüyoruz. İşte emsal organizasyonlara göre fark yaratmamıza katkı sağlayacak bazı temel kavramlara isterseniz değinmek istiyorum. Bu yaklaşık 2 yıl kadar önce bu tarz organizasyonların ihtiyaçlarına katkı sunmak adına bir taslak elime bir kağıt alıp karalama yaptığımda bazı kavramlar ortaya koydum. Bunda da akreditasyon kelimesinden esinlenerek bu çalışmayı yürüttüm. Tabii bu ilk taslak çalışma olduğu için bunu da böyle koymak istedim. 2 yıl önce bir karalama yaparken bu bazı temel kavramları fark yaratmamıza katkı sağlayacak bazı kavramları buraya aktarmaya çalıştım. Tabii burada aktaracağımız, konuşacaklarımız da sınırlı değil. Ya ben bu 2 yıllık süre içerisinde ondan fazla değişik platformlarda bu eğitim şeyini icra ettim. Ve her birinde daha yeni bir takım kavramları da ekleyerek bunu geliştirmeye çalışıyorum. Tabii buradakilerle sınırlı değil. Bunları da siz de zaman içerisinde ne yapabilirsiniz? Geliştirebilirsiniz, ilaveler yapabilirsiniz. Aktarımlarıma başlamadan şunu özellikle vurgulamak isterim. Burada bahsedeceğimiz kavramlar her ne kadar farklı farklı kavramlarmış gibi olsa da aslında kendi içlerinde her biri birbirinin uygulanmasını destekleyen, birbirleriyle uyumlu kavramlardır. Bunu da burada hatırlatmış olayım. Şimdi dilerseniz o harflerle alakalı kavramlar üzerinden ilerlemeye çalışalım. Evet değerli arkadaşlar, A harfiyle alternatif analizi. İşte fark yaratmak adına organizasyonların elini güçlendirecek en önemli kavramlardan bir tanesi alternatif analizi yeteneği diyebiliriz değerli arkadaşlar. Tabii bu oldukça geniş bir kavram. Ben tabii bu aktarımları yaparken içlerinden bazı örnekleri seçip uygulanabilirliği en kolay olan, sizlerde biraz merak uyandırması adına bazılarını seçtim. Yoksa bunlarla sınırlı değil. Alternatif analizi dediğimiz kavram öncelikle doğru karar verebilmek adına farklı açılardan bakarak olaylara eleştirel bakış açısı da getirerek doğru karar verebilme yeteneği diye ifade edebiliriz alternatif analizi yeteneğini. Bunun yapısallaştırma tekniği, seçim tekniği, meydan okuma tekniği gibi birçok farklı ve onların da alt başlıklarında onlarca teknik var. Ben bunların içerisinden
belli başlıklarını sizlerle paylaşmak istiyorum çok kısa. Beyin fırtınası aslında duyduğumuz bir kavram belki de, ama belki de uygularken gerektiği gibi uygulamakta zaman zaman zafiyet yaşadığımız bir kavram. Beyin fırtınasında değerli arkadaşlar yasak yok. Burada tek yasak eleştirmek yasak. Herkes özgürce fikirlerini ortaya koyabiliyor. Bunu altını çizmek istiyorum. Yani mesela çok bu dilimize pelesenk olmuş. Aslında sözlerime başlamadan şunu da ifade edeyim. Bu bahsettiğimiz kavramların veya bahsedeceğimiz kavramların öncelikle dilimize pelesenk olmasını ben diliyorum. Ama en önemlisi bunların uygulama düzeyinde günlük rutinlerimiz haline gelmesidir. Ancak o zaman başarılı olmak mümkün. Yani beyin fırtınası da belki çok duyduğumuz, ifade ettiğimiz bir kavram ama uygulamada doğru uyguluyor muyuz onu da tartışmak lazım. Tersine beyin fırtınası dediğimiz zamansa, tabii bu beyin fırtınası, tersine beyin fırtınası bu bir iyileşme olgusu üzerine düşünürken, bir problemle karşılaştığımızda problemi çözmek için neler yapılması gerektiğini planlarken, hedefler üzerinde tartışırken her alanda, her aşamada kullanabileceğimiz bir teknik. Ama dediğim gibi hiç doğru bir şekilde uygulamak gerekiyor. Tersine beyin fırtınasında ise olaylara eleştirel bakış açısı da serbest. Zaten organizasyonların ileriye gitmesinde burası da bir sihirli bir nokta değerli arkadaşlar. Hep şunu söylüyorum. Eleştiriye açık olmak lazım ama genelde ben bireysel olarak kendim de olsa toplum olarak da biz biraz eleştiriye çok açık değiliz. Art niyet taşımayan eleştiriye açık olmakta fayda var. Birçok kazanımı o şekilde elde edebiliriz diye düşünüyorum. Aklımıza gelmeyecek birçok noktanın o eleştirel bakış açısı getirenler tarafından ortaya konulan fikirlerle umulmadık iyileşmelerinde sağlandığını da yadsımamak gerekiyor. Yıldız patlaması tekniği değerli arkadaşlar, yaygın kullanım ifadesiyle de 5N1K, çok duyduğumuz bir kavram. Olgularla alakalı bu bir problemin çözümü olabilir, bir faaliyetin yürütülmesiyle ilgili bir görev, sorumluluk tanımlaması için olabilir. Kim yapacak? O faaliyeti kim yapacak? Ne yapacak? Nerede? Ne zaman? Nasıl gibi bu tarz sorulara etkin bir şekilde cevap aranması gerekiyor. Yani geçiştirmemek gerekiyor. Zaten kaliteyle ilgili konularda zafiyet yaşamamızın en temel noktalarından bir tanesi işte bu 5N1K'nın göz ardı edilmesi. Belirsizliklere imkan vermememiz gerekiyor. Kim yapacak? Ne yapacak? Nerede? Nasıl? Ne zaman? Hangi kayıtları tutacak? Nerede bunları gösterecek? Bunları doğru tanımlamak gerekiyor. Altı düşünen şapka tekniği, tabii bütün bunlar arkadaşlar başta ifade ettiğim gibi alternatif analiz tekniğinin alt başlıkları içerisinde örnekler olarak vurgulayabiliriz. Ne demiştik? Farklı açılardan bakarak, eleştirel bakış açısı da getirerek doğru karar verebilmek. Bütün bu çalışmaları doğru karar verebilmek için yapıyoruz. Bunu bir kere daha hatırlatmak isterim. Bu alternatif analiz çalışmalarına thinking out of the box, işte kutunun dışında düşünmek, hani diyor farklı açılardan bakmak şeklinde de ifade edildiğini de burada hatırlatmış olalım. Altı düşünen şapka tekniği benim çok sevdiğim tekniklerden bir tanesi. Burada organizasyonun içerisinde bu orada bir iki kişi, 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi, illa 6 kişi olması gerekmiyor. Bu olgulara bakış açısıyla alakalı kodlamalar yapılmış. İşte beyaz şapka dediğimiz kişi, yani o bir kişiye rol verilmiş. O olaylara nötr bakacak. İşte kırmızı şapka dediğimizde olaylara, o konuya, tartışılan konuya duygusal yaklaşacak. Yeşil şapka dediğimiz zaman proaktif, inovatif yaklaşım sergileyecek. Sarı şapka dediğimiz zaman olumlu bir bakış açısıyla olaylara pozitif yaklaşacak. Siyah şapka olaylara eleştirel bakış açısı getirecek, karamsar bir bakış açısı getirecek. İşte mavi şapka dediğimiz zaman da bütün bu oluşturulan, ortaya konan bilgi havuzunu harmanlayıp yönetilmesi şeklinde ifade edebiliriz. Olaylara işte bu pencereden bakıldığı zaman hakikaten güzel sonuçlar, doğru sonuçların elde edildiğini görüyoruz. Ben organizasyonlar çok tavsiye ettiğim çok güzel tekniklerden bir tanesi. SWOT analizi çok sıklıkla son dönemlerde duyulan bir kavram. Organizasyonların güçlü ve zayıf yanlarını çok iyi bir şekilde ortaya koyması gerekiyor.
Güçlü olduğumuz taraflar önemli. Evet, onu daha da güçlendirelim ama asla zayıf olduğumuz noktaları göz ardı etmememiz gerekiyor. Genellikle bizlerin yaptığı en büyük eksiklik bu. Birinin dediğim gibi bir kültürel, sosyal alanda çok güçlü, sportif yönü zayıfsa onu bilecek, o yönümüzü geliştirmeye çalışacağız. İyi olan yönlerimizi elbette daha da ileriye taşıyacağız ama zayıf olduğumuz noktaları da hem bireysel anlamda hem organizasyonel anlamda çok güzel irdelememiz gerekiyor. Güçlü yanlarımız, zayıf yanlarımız, dışarıdan bunlar içeriden kaynaklanan kavramlar. Dışarıdan kaynaklanan fırsatlar, tehditler neler? Bunların çok güzel ortaya konması gerekiyor. 5 neden analizi dediğimiz zaman bu da özellikle problem çözme noktasında doğru karar verebilme açısından çok yararlı bir tekniktir. Kalite çalışmaları yürüten, akreditasyon çalışmasında olan arkadaşlarımız mutlaka biliyorlardır. İleride yine kısaca değineceğiz. Düzeltici faaliyet dediğimiz bir kavramda da özellikle kök neden analizi deriz. Hani orada çağrıştırdığı için o hususa da değinmiş olayım. Kök nedene inerken özellikle çok faydalı olan tekniklerden bir tanesi. Tabii bu sadece bir tanesi. Daha birçok bu kök nedene ulaşmak için teknik kullanabiliriz. İşte Ishikawa diyagramı, balık kılçığı tekniği, 5M tekniği gibi daha birçok teknik var. Bu 5 neden analizi hakikaten çok yararlı bir teknik ve kullanması oldukça kolay. Bir sorunla karşılaşıldığı zaman ona neden sorusu soruluyor. Alınan cevap tekrar neden sorusu soruluyor. Belki üçüncüde, belki dördüncüde, belki de beşincide gerçek sebebe ulaşıldığını görüyoruz. Çok basit bir örnek verip isterseniz bu konuyu geçelim. Bir gerçekleştirdiğim zamanda bir denetim sırasında gıda ile ilgili bir işletmede tatlıcılık üzerine daha çok çalışan bir işletmede tesisin genel konuları, tesis çevresel koşulları, ekipman durumu gayet güzel. Güzel de ilerliyorduk ama ileride bulunduğumuz alandan biraz aşağıda bir personelin pişirme bölümünün orada sürekli paspas yaptığını gördük. Yani ben farklı bir noktada konuşuyoruz. 5-10 dakika geçmeden tekrar yaptığını gördük. Sonra ben faaliyetimizi bitirdikten sonra yanına uğradığımda bu faaliyetle ilgili gözlemlerimi söyledi. Neden bu olayı gerçekleştirdiğini sorduğumda zeminde işte bir takım şeyler var, dökülüyor. Orayı da siliyorum. Personelin ayağı kayıp da düşmesin diye. Çok kısa aktarmaya çalışacağım. Tabii güzel bir tedbir. Peki bunu neden yapıyorsun? O pişirme bölümünde büyük kazanlar var. Artık şerbet şeyi gibi bir şeyler pişiriyorlar. Altından bir akıntı olduğunu söylüyor. O artık içerisinde bir pişirme bölümünün ekipmanının bir yerinde bir parçasından bir yerden yağ sızdırdığını, bunda kayıp personel düşmesin diye. Peki bu neden sızdırıyor? İşte onun orada bir parçasının diyelim parçası eskidiğini söylüyor. Bir bakıyorsun işte bir daha soruyorsun. İşte yedek parçası şuydu buydu. Halbuki basit bir somun ya da bir ufak bir parça yedek parça oraya takılsa, orası sıkıştırılsa o akma ortadan kalkacak. Gittiği için de 5 dakika 10 dakikada bir silme zorunda kalmayacak. Yani bu tabii basit bir örnek belki ama bu her alanda bu şekilde irdelediğinizde gerçekten size fayda sağlayacak güzel bir tekniktir 5 neden analizi. Eğer analizi tekniği dediğimiz zamansa değerli arkadaşlar, bu hedeflediğimiz bir proje, bir faaliyet varsa onu hayata geçirmeden önce eğer biz bunu hayata geçirirsek ne gibi olgularla karşılaşırız? Olumlu, olumsuz ne gibi dönüşleri olur? Onu ortaya koyabilmek için organizasyonların uyguladığı bir teknik. Bu da artıları, eksileri ortaya koyabilmek, ön alabilmek adına faaliyete geçmeden önce organizasyonlara katkı sağlayan çok yararlı bir teknik. Bir de zihin haritalarından biraz bahsedelim. Zengin resimler, zihin haritaları. Bu da son dönemlerde duyurmaya başladığımız tekniklerden bir tanesi. Bu da bir konuyla ilgili not alırken, bir konuyla ilgili özet yaparken, bir konuyla ilgili hatırlamaya çalışırken çalışmalarımızda bize katkı sağlayacak çok yararlı bir teknik.
Çünkü bir de şöyle bir şey, insan beyni değerli arkadaşlar, görsel şeyi yüksek. Fotoğrafik hafıza dediğimiz noktada yani yazıyla ilgili şeyleri hatırlamaktansa resim, çizim, görsel olan olguları daha iyi anımsadığı, bu bilimsel olarak bir gerçek. Dolayısıyla bu da bu çalışmaları destekleyen kıymetli bir teknik. Ben bunu da bütün arkadaşlarıma tavsiye ederim. Günlük yaşantılarında da, çalışmalarında da, kalite çalışmalarında da kullandıklarında faydalarını göreceklerdir. Analitik düşünce tekniği dediğimiz zamansa, bu da değerli arkadaşlar, bir sorunla karşılaştığımız zaman pes etmemek, o sorunu küçük küçük parçalara bölerek sorunu gidermeye çalışmak şeklinde ifade edebiliriz. Bu zaman zaman yaşadığımız olgular oluyor. Ya diyoruz biz bunu çözemeyeceğiz, işte bizi zorladı, bırakalım kalsın dememek gerekiyor. Bu olguyu dediğimiz gibi parça parça bakıp bölüp baktığımızda, çözmeye çalıştığımızda çok hızla yol kat ettiğimizi görebiliriz ki analitik düşünce tekniği de hakikaten geliştirilmesi gereken organizasyonlarda önemli tekniklerden bir tanesi. Bir de anket tasarımına kısaca değinelim A harfinde. Özellikle bu anket uygulamaları hep çok sık duyduğumuz çalışmalar, kalite çalışmaları yapılan yerlerde zaten sıklıkla kullanılıyor. İşte müşteri memnuniyet anketi diyoruz vesaire diyoruz. Çünkü bizim için kalite çalışmaları, akreditasyon çalışmalarının temelinde müşteri memnuniyeti, müşteri beklentileri çok çok önemli. Bunun objektif olabilmesi adına yapacağınız anket uygulamaları soru sayısı 5, 10, 15, 50 çok şey değil. Önemli olan müşterinin beklentilerini objektif olarak alabilmek. Bu amaçla biz bunu gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla Likert ölçeği gibi, yani bu daha birçok teknik var. Anket yapacağınız çalışmalar yaparken de karşı tarafın beklentilerini seviyelendirerek, derecelendirerek alabilmeye çalışmak, doğru analiz etmek için anket uygulamalarına da önem vermek gerekiyor. Bunu da burada hatırlatmış olalım. K harfi, kalite hedeflerinden bahsettik. Spesifik olması gerektiği, ölçülebilir olması gerektiği, ulaşılabilir olması gerektiği, gerçek olması gerektiği, bizim politikalar bağlamında ortaya koyduğumuz, yürüttüğümüz faaliyetlerle ilintili olması gerektiği ve mutlaka bir zaman kısıtının yer alması gerektiğinden bahsettik. Hatta buna evaluated, tekrar gözden geçirilmesi gerektiği, ki organizasyonların en çok atladığı, yani bu kaliteyle ilgili çalışmalar, akreditasyonla ilgili çalışmalarda da organizasyonun en çok atladığı şeylerden bir tanesi bu. Belirlenen hedefler bir kalite hedefi olamayabiliyor. İşte bu özellikleri taşıması gerekiyor öncelikle. Biraz önce saydığımız. Ve aynı zamanda hedefi oluşturduk ama bu hedefi bir yıllık koyduk hedefi. Arada bir kere, iki kere onun şeyi yok, ölçüsü, sınırı yok. Gözden geçirmek gerekiyor. Gerekiyorsa güncellemek gerekiyor hedefleri, kalite hedeflerini. Hani bunu da burada hatırlatmış olalım. Kriz yönetimi de K harfinde bahsedeceğimiz önemli kavramlardan bir tanesi. Tabii kalite hedeflerinde aksiyon planını atlamamamız gerekiyor. O hedefi kim ilgilenecek? Hangi organizasyonlar? Organizasyonun hangi elemanları birebir takip edecek? Neler yapılacak? Hangi aksiyonlar alınacak? Bunları da doğru bir şekilde ortaya koymak gerektiğini de ilave etmiş olalım. Krizle ilgili özellikle son 2 yıldır içinden geçtiğimiz bu pandemi sürecinde zaten bunu gördük. Krizlerle baş etmek önemli. Bazen hatta dedik ya, proaktif olabilmek gerekiyor. Öngörebilmek gerekiyor. Yani kalite, yönetim sistemi, akreditasyon çalışmalarında başarılı organizasyonlar bu yetenekleri en gelişmiş olan organizasyonlar. Ama tabii zaman içerisinde öngörebileceğimiz, tedbir alabileceğimiz, yönetebileceğimiz krizlerle karşılaşabileceğimiz gibi bazen öngöremeyeceğimiz krizlerle de karşılaşmak mümkün. Ama biz olabildiğince geniş perspektifle bakıp çalışmalarımızı o yönde yapmamızda, acil durum eylem planlarını, tatbikat uygulamalarını ortaya koymamızda yarar var. Bunu niçin söylüyorum? Çünkü krizleri yönetirken işte acil durum eylem planı her yerde görüyoruz. Yazılı bir takım şeyler var ama uygulamaya geçildiği zaman bunların kağıt üzerinde kaldığını çoğu zaman görüyoruz. En basit bir yangın tatbikatı yapıyorsunuz.
Birçok yerde talimatlar var, işaretlenmiş, bir yerlerde yangın tüpleri var ama iş uygulamaya geçtiğimizde bir bakıyorsunuz çalışmıyor, bir bakıyorsunuz öbürüne basıyorsunuz çalışmıyor. Yani bu tatbikatların da olabildiğince canlı olması gerekiyor. Sorunla karşılaşmadan biz o sorunla karşılaşırsak neler yapabileceğimizi doğru bir şekilde ortaya koyabilmek adına. Kişilerin katılımı takım çalışmasından bahsettik değerli arkadaşlar. Organizasyonlar adına vazgeçilmez olan noktalardan bir tanesi, benim de üzerinde en çok durduğum konulardan bir tanesi bu. Kişilerin etkin katılımı. Tabii burada kişilere düşen roller, görevler olduğu gibi o organizasyonu yöneten organizasyon liderlerine de büyük görevler düşüyor. Karar vermede objektif yaklaşım, gerçekçi yaklaşım, işte objektif delil, veri analizi, bunları biraz önce değinmiştik. Kuşaklar arası farklılıklar çok çok önemli. 1945 doğumlu olanlardan sessiz kuşak diyoruz. Yakın zamanda 2025 ve sonrası olacaklara da beta kuşağı deniliyor. Ama şu an popülasyonlarımıza baktığımız zaman işte X kuşağı, Y kuşağı ve Z kuşağının yaygın olarak organizasyonlarda görev aldıklarını görüyoruz. Benim burada söyleyeceğim, yani bu konuyu açmamın sebebi kuşaklar hakkında bilgi vermek değil. Bunları bütün arkadaşlarım biliyorlardır, merak edip inceliyorlardır. Ben burada sadece organizasyonel başarı için kuşaklar arası farklılıkları bilmek, kuşaklar arası köprü kurabilmek, işte emsal organizasyonlara göre fark yaratabilmek istiyorsak öncelikle kuşakları tanımamız gerekiyor. Kuşaklar arasındaki farklılıkları ortaya koyabilmemiz gerekiyor ve en önemlisi kuşaklar arası köprü kurabilmemiz gerekiyor. Genelde kopuk olduğunu görüyoruz. Yaş gruplarına, organizasyonlara baktığımız zaman da sosyal hayatımızda da böyle. İletişim kurduğumuz işlere baktığımız zaman genelde kendi yaştaşlarımız, akranlarımız diyelim bir arada rahat edebiliyoruz. Ama organizasyon iş ortamında profesyonel anlamda baktığımız zaman orada değişik kuşaklarda, yaş gruplarında insanların da bir arada çalışma durumunda olduğunu bilinciyle o kuşaklar arasında köprüyü mutlaka kurabilmek gerekiyor. İşte o köprüyü kuran organizasyonlar, fark yaratan organizasyonlar oluyor değerli arkadaşlar. Kıyaslama, benchmarking son derece önemli bir konu. Organizasyonların bu kıyaslama, benchmarking kendi faaliyet alanları ile ilgili. Bu bir laboratuvar olabilir, bir gıda üretim tesisi olabilir, bir nakliye birimi olabilir, bir hizmet sektörünün bir şey olabilir, hiç fark etmez. Hangi alanda uğraşıyorsanız uğraşın, kendi alanınızla ilgili benzer organizasyonlar neler yapıyorlar, ne gibi çalışmalar yapıyorlar, onlara olabildiğince açık olmak gerekiyor. Yaptığı çalışmaları yakından takip edebilmek. Bu mesela üniversitelerde de bir araya geldiğimizde de ifade ediyorum. Üniversitelerimizin almış olduğu farklı farklı uygulamalar, tedbirler var. İşte bunlardan faydalanarak kendisinde bunu uygulamaya kalktığında nasıl olur? Kendi bunu geliştirip daha farklı boyutta nasıl katma değer yaratacak hale getirebilir? İşte bunların mücadelesi içerisinde olması gerekiyor organizasyonların. O yüzden kıyaslama ve benchmarking diğer bir ifadeyle çok çok önemli. Koçluk, mentorluk, bu da yavaş yavaş duymaya başladığımız önemli kavramlardan bir tanesi. Bu yönetim sistemi akreditasyon çalışmalarında da bunların çok çok etkileri olan, ben de uzun yıllardır hani bu konuların farkındalığın artması için kendimce çabaladığım hususlardan bir tanesi. Koçluk ve mentorluk son derece önemli ve organizasyonların başarısı için önem taşıyan, gerekli olan konulardan bir tanesi. Dolayısıyla tabii koçluk, mentorluk konularına da çok detayına girmeyeceğiz. Ancak şu kadarını ifade edelim. Bütün bunlar, koçluk ve mentorluk çalışmaları, organizasyonel anlamda çalışanlardan alınan verimin artmasını sağlamaya yönelik uygulamalar. Koçluk dediğimiz zaman daha çok sorulara odaklı, kişinin özgüvenini arttırıcı, beceri ve davranışını geliştirmeye odaklı çalışmalar yürütülürken, mentorluk dediğimizde onun bilgi düzeyini de, donanımsal yeteneğini de arttırmaya odaklandığını, tavsiye ve bilgi ve deneyime odaklandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu kavramlarla da barışık olmak son derece önemli. Profesyonel anlamda birçok organizasyonlar bu tarz desteklerde alıyorlar. R harfine geldiğimizde risk ve fırsatlar.
Değerli arkadaşlar, kalite yönetim sistemi, toplam kalite, akreditasyon çalışmaları ne demiştik? Proaktif çalışmalar. Proaktifliğin de gerekliliklerinden bir tanesi öngörebilme yeteneği. Bu işte risk ve fırsatlarla ilgili konuları yönetebilmek için de öngörü yeteneğimizi geliştirmemiz çok çok önemli. Bu riskleri doğru tanımlayabilmek, doğru yönetebilmek gerekiyor. Zaman zaman riskler, değerli arkadaşlar, fırsatlar doğurabilir. Ama her risk fırsat doğuracak diye bir durum yok. Zaman zaman bu karıştırılabiliyor. Hatta fırsat kovalarken risk de alabiliriz. Bu kavramları dediğim gibi doğru tanımlamak, doğru bir şekilde uygulamak gerekiyor. Riskler 9001 standardında, ISO 9001'de standardında, ki burada ISO'yu da kısaca bahsetmiş olalım. Uluslararası Standartizasyon Organizasyonu 1947 yılında Cenevre'de merkezi Cenevre'de olan bir organizasyon. Bu uluslararası düzeyde standart ve standartizasyon çalışmalarını yönetip yönlendiren organizasyonu. Bunun 9001 yayınlamış olduğu 9001 standartında riskler belirsizlik olarak ifade edilirken 31000 standartında hedeflere ulaşma yolunda karşımıza çıkabilecek riskler olarak, belirsizlikler olarak ifade edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu organizasyonlar riskleri mutlaka doğru bir şekilde tanımlayabilmeli. Tabii bu organizasyonun bahsettiğimiz o süreç yönetimi olgularını baştan doğru bir şekilde kurgulamasıyla da ilintili. Ne gibi tehlikelerle karşılaşabilirler, ne gibi risklerle karşılaşabilirler, bunu ortaya koyabilmek için de tabii süreçleri doğru bir şekilde yönetebilmemiz gerekiyor. Bunu da burada vurgulamış olalım. Bu konu olduğu zaman şu açıklamayı da yapmakta yarar var. İleride dokümantasyon kayıt noktasında da bunu ifade edeceğiz ama tanımlayamadığımız belirsizlik olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani bir şeyi tanımlayamadığımız zaman o bize belirsizlik olarak karşımıza çıkar. Bu kalite yönetim sistemi çalışmalarında da mesela dokümantasyon yapısını oluştururken de hani demiştik ya, işte 5N1K görev, yetki ve sorumlulukları da ortaya koyarken işte kim yapacak, ne yapacak, nerede, nasıl, bütün şeyleri doğru ortaya koymamız, hangi kayıtları tutacak, işte bunları doğru tanımlamamız gerekiyor. İşte bu belirsizlik doğuruyor eğer doğru tanımlayamazsak. Tanımlayamadığımız zaman ne yapacağımızı bilemediğimiz her durum bizim için bir belirsizlik kaynağı. Bunu şu şekilde de söyleyebiliriz. Duymak unutmaktır. Görmek hatırlamak, uygulamaksa anlamaktır. Anlamadığımız bir şeyi tanımlayamayız. Tanımlayamadığımız bir şeyi ölçemeyiz. Ölçemediğimiz bir şeyi de yönetemeyiz. Dolayısıyla işte kaliteyle ilgili konularda, akreditasyon çalışmalarında en temel nokta olabildiğince tanımlanabilir, anlaşılabilir kılmamız gerekiyor oluşturduğumuz yönetim sistemini. Bunu da burada bir kere daha vurgulamış olmak istedim. Eğitim harfiyle ilgili eğitim konusu olmazsa olmaz. Personelin güçlendirilmesi çok önemli. Tabii burada da organizasyonlarda genelde eğitimle ilgili mesela eğitim etkinlik analizi diye bir kavram duyuluyor ve uygulanıyor da aslında. Ama ben şunu ifade etmek istiyorum. Esasında öncelikle organizasyonların eğitim ihtiyaç analizini doğru yapması gerekiyor. Yani organizasyonda bizim hedefimiz ne? Bizim ulaşmak istediğimiz bu hedefe ulaşırken hangi süreçlerden geçeceğiz? Hangi donanımsal, hangi personele, hangi donanıma, hangi personel ihtiyacımız var? Hangi işlev için hangi eğitimlerin alınmasına ihtiyacımız var? Bunları her şeyden önce doğru ortaya koymak gerekiyor. Hani eğitim konusu olduğu zaman işte sertifika gündeme geliyor. Evet, sertifika önemli. Yani özellikle bu öğrencilik dönemlerinde meslek yaşantısına atılırken de hep bunu söylüyoruz. Evet, sertifikalar çok önemli ama orada da onu da doğru analiz etmek gerekiyor. İhtiyaca uygun yerden bu eğitimlerin bir şekilde alınması. Ama en önemlisi sizin neye ihtiyacınız var? Önce onu doğru analiz etmek gerekiyor. Genelde organizasyonların atladığı noktalardan bir tanesi bu. Hangi bölümün, hangi departmanın neye ihtiyacı var? O departmanda hangi personelin hangi eğitime ihtiyacı var? Çünkü maliyet, etkinlik, bütün bu çalışmalar, kalite, bütün bunların özünde
verimli bir çalışma ortaya çıkabilmesi için işte kalitesi yüksek, maliyet etkin, değil mi? Olabildiğince zamanın etkin kullanıldığı organizasyonlar başarılı oluyor. İşte bunun da hepsi kaynak maddi konulara dayanıyor. Dolayısıyla eğitim konusu da göz ardı edilmemesi lazım. İyi bir süzülmesi gerekiyor. Eğitim ihtiyaç analizinin her şeyden önce etkin yapılması gerekiyor değerli arkadaşlar. Sonrasında alındıktan sonra eğitim hangi amaç için o eğitim alınmıştı? Onun da mutlaka eğitim etkinliğinin de analiz edilmesi sonrasında gerekiyor. Bütün bunları niçin yapıyoruz değerli arkadaşlar? Yetkin personel oluşturabilmek için. Tabii hep bu bazen karıştırılabiliyor. Yetkinlik dediğimiz zaman yetkinlik değerli arkadaşlar bilgi sahibi olmak, beceri sahibi ve bu bilgi ve beceriye sahip olup bunu uygulayabilme yeteneğine dönüştürebilmektir aslında yetkinlik. Bu perspektifle olayları ele almamız gerekiyor. Yetkinliğin en önemli göstergesi sahip olduğu bilgiyi, beceri ve tecrübesini uygulayabilme yeteneğiyle perçinlenmiş olması, olmazsa olmaz. Dokümantasyon ve kayıt yönetimi, evet, emsal organizasyonlara fark yaratabilmek istiyorsanız bu konularda da rutinin ötesine geçip genel uygulamaların ötesinde başarılı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Biraz önce de vurgulamıştım aslında. Organizasyonların başarısızlığa iten en temel unsurlardan bir tanesi organizasyonun içerisinde bulunan bireylerin neye konumlandığı konumu, görev yetki ve sorumluluklarını tam anlayamaması. İşte dolayısıyla o da ne doğuruyor demiştik? Biraz önce risk ve fırsatları bahsederken işte belirsizlik doğuruyor demiştik. İşte bunları minimize etmemiz gerekiyor. Ortadan kaldırmamız gerekiyor aslında. Kalite çalışması, akreditasyon çalışması yapan organizasyonlar, mutlaka katılımcı arkadaşlarımız arasında bu tarz çalışma yapanlarımız mutlaka vardır. En çok zorluğu nerede çekiyoruz? Yaptığımız çalışmaları ortaya koymakta. Bir denetim esnasında bunları göstermekte zorluk çekiyoruz. Aslında çok iyi yapıyoruz, biliyoruz ama gösteremiyoruz. Pardon. Neden gösteremiyoruz? Çünkü etkin kayıt tutamıyoruz. Peki neden etkin kayıt tutamıyoruz? Çünkü dokümantasyon sistemimizi, bakın bir yerde de bu neden analizinin de provası gibi oldu. Neden analizi. Sorunla karşılaştığımız zaman sorduğumuz soruya aldığımız cevaba tekrar neden sorduk. Üçüncü soruda gerçek şey ortaya çıkabilir. Bir taraftan da onun denemesi gibi oldu. Dokümantasyon esas. Çok etkin oluşturulması gerekiyor. Burada şunu da ifade edeyim. Hep dokümantasyon dediğimiz zaman böyle basılı evrak aklımıza geliyor. Aslında dokümantasyon dediğimiz zaman bu bilgisayar ortamındaki veriler, çizimler, fotoğraflar, şemalar, her şey doküman olabilir. Veri bizim için doküman olabilir. Yeter ki amacımıza hizmet etsin. Kim yapacak, ne yapacak, nerede, nasıl, ne zaman bunlara cevap verebilecek şekilde oluşturulsun. O zaman zaten bunları doğru ortaya koyarsak kayıtlarımız da o kadar muntazam olur. Ben bu dokümantasyon konusu konuşulduğunda şöyle küçük bir hikayeden bahsetmek istiyorum. Benim de çok sevdiğim, her eğitimde fırsat bulduğumda vurguladığım bir hikaye. Mutlaka duyan arkadaşlarım da olabilir. Hikayemiz herkes, herhangi biri ve hiç kimse adındaki 4 kişi hakkında. Yapılması gereken çok önemli bir iş vardı. Ve herkes birinin bunu yapacağından emindi. Aslında bu işi herhangi biri de yapabilirdi. Fakat hiç kimse yapmadı. Bunun üzerine biri çok kızdı. Çünkü bu herkesin işiydi. Herkes herhangi birinin bu işi yapacağını düşünmüştü. Fakat hiç kimse herkesin yapmayacağını bilmiyordu. Sonuçta herhangi birinin yapacağı bir işi hiç kimse yapmadığı için herkes birini suçladı. Yani bu organizasyonlar anlamda hakikaten hep yaşadığımız gerçeklik bu. Bu da neyden kaynaklanıyor değerli arkadaşlar? Bu genelde kalite çalışmalarında bunu hep söylüyoruz. Hep diyorlar ya, mesela kalite çalışmaları işte A kişisinin, B kişisinin işi. Aslında böyle değil. Herkesin işi. İşte bu herkesin işi olduğunu organizasyonun yöneten liderinden
en alt birimine kadar herkesin işi olduğunu çok iyi ortaya koymak gerekiyor. İşte bunu da yaparken en önemli araçlarımızdan bir tanesi etkin dokümantasyon sistemi kurmak diye toparlayabiliriz değerli arkadaşlar. Değişimi çok iyi yönetebilmemiz gerekiyor. Değişmeyen tek şey değişim değerli arkadaşlar. Dün yaptıklarımızla bugünü, bugün yaptıklarımızla yarını yönetemeyiz. Ufku değerli arkadaşlar, ufuk çizgisi olanlarla, çünkü biz hepimiz baktığımızda aynı ufuk çizgisini görüyoruz. Ufuk çizgisi olanlarla geleceğimizi yönetemeyiz. Geleceğimizi yönetmek istiyor isek ufkun ötesini öngörebilme yeteneğimizi geliştirmemiz gerekiyor diyebiliriz. Burada şunu da hatırlatmak isterim. Nöroplastisite diye bir not düşmüşüm oraya. O da değerli arkadaşlar aslında bizim hani dedim ya beynimiz fotoğrafik hafızası çok daha güçlü. Yazılı şeylerden çok resim, görsel olan olguları çok iyi hatırlıyor. Sinir sistemimizin de bir özelliği bu. Değişime çok çok yatkın. Hani bu da bizim insanoğlu olarak tabiatımızdan aslında şanslıyız. Değişime yatkın bir yapıya sahibiz. Düzeltici faaliyet değerli arkadaşlar, bir sorun ortaya çıktığında ileride tekrar etmemesi adına düzeltici faaliyetin en önemli şeylerinden bir tanesi budur. İşte düzeltici faaliyet bu tarz kavramlar vardır. Genelde birbiriyle karıştırılır. Bir uygun olmayan durumla karşılaştırdığımız zaman bunun ileride tekrar etme riskini görüyorsak işte o zaman düzeltici faaliyet uygulama durumuna geçebiliriz. Ya da doğrudan bir şarta uyumama durumu varsa, bir uygunsuzluk varsa da düzeltici faaliyet gerçekleştirilebilir. Çok konuyu dağıtmayalım ama biz burada bu kadar söylemiş olalım. Bu tarz durumlarda mutlaka ve mutlaka eğer düzeltici faaliyet yapıyorsanız mutlaka kök neden analizi yapmanız gerekiyor. O alternatif analiz yeteneklerinde hatırlarsanız 5 neden analizinden bahsetmiştim. O da kök neden analizinde kullanabileceğiniz çok sayıda metottan bir tanesi ama en kullanımı kolay olan metotlardan bir tanesi olduğu için onu sizlerle paylaştım. Kaplama analizine de dikkat etmek gerekiyor. Bu da nedir değerli arkadaşlar? O bahsettiğimiz uygun olmayan durumla alakalı benzer uygun olmama durumlarının olup olmadığını da organizasyon mutlaka ne yapması gerekiyor? Analiz etmesi gerekiyor. Evet, denetim faaliyetleri organizasyonlar bünyesinde gerçekleştirilen iç denetim faaliyeti olabildiği gibi işte üçüncü taraf doğrulama amaçlı yapılan denetim faaliyetleri de olabilir. Burada iç denetim dediğimiz zaman organizasyon kendini bir yerde check etmesi anlamında kullanılabilir. Dışarıdan zaten üçüncü taraf denetlemesinde de organizasyonun hangi sistem üzerinden, standart üzerinden belgeli ise onun gereklerini ve onunla dışında tamamlayıcı kriterler, yasal mevzuat gereklerini sağlayıp sağlamadığında kontrol amaçlı gerçekleştirilen denetimlerde olabilir. Daha çok biz burada yönetim sistemi akreditasyon denetimleri perspektifinden bakarak bu açıklamaları yaptık. Duygusal zeka çok çok önemli değerli arkadaşlar. Bu konulara meraklı olan arkadaşlarımız olabilir. Intelligence quotient dediğimiz işte IQ olarak ifade edilen zeka kavramı yanında son dönemlerde duygusal zeka kavramı da ortaya çıkmıştır. İşte yine bu bizim bahsettiğimiz çalışmaları yürüten organizasyonlarda katma değer yaratan, fark yaratan olgulardan bir tanesi işte bu yönünü geliştirmek personelin. Yani hem bireysel anlamda hem organizasyonel anlamda duygusal zekaya önem vermek gerekiyor. Nitekim işte özgüveni yüksek, sorunlarla baş etme yeteneği yüksek, empati kurabilme yeteneği yüksek, sinerji yaratabilen personel yaratabilmek çok çok önemli. İşte bu tarz organizasyonlar işte emsallerine göre ne yapıyor? Fark yaratıyor değerli arkadaşlar. Bunlar tabii ayrı ayrı, apayrı konular. Her biri başlık, apayrı konu. Ben dediğim gibi burada sizlerde biraz da merak uyandırmak adına bu kavramları paylaşmak istedim. Tabii işin temelinde insan faktörü var. Bütün bu konuştuğumuz konuların yürütecek, yönetecek, yönlendirecek olan insan. Dolayısıyla organizasyonel anlamda da biraz önce kuşaklar arası farklılıklarda da bahsetmiştim. Bir şekilde farklılıklarda farkındalık yaratabilmek önemli. Organizasyonel başarıda en önemli kriterlerden bir tanesi de organizasyonu yönetenlerin yetenek havuzu oluşturabilmesi çok önemli.
Ne demek istiyoruz? Herkes her konu hakkında bilgi sahibi olmayabilir. Bilgi sahibi, işte tecrübe, yetenek, yetkinliği olmayabilir. Önemli olan, ve mesela hep onu söylüyorum, yönetimsel anlamda rol üstlenen kişiler için en iyi yönetici mesela her şeyi bilen değil, bilen organizasyonun içerisinde, organizasyon içerisinde bilen kişileri bir araya getirip fark yaratabilecek, katma değer yaratabilecek sonuçlar doğurabilen kişidir. En iyi yönetici. Dolayısıyla birinin kalite çalışmalarında bilgi ve becerisi, yetkinliği yüksektir. Birinin sosyal alanda, birinin matematik zekası, birinin istatistiksel çalışmalarda başarısı gibi birçok farklı yeteneklerimiz olabilir. Bunları farkına varıp önce kişi zaten kendi farkında olacak, kendi farkındalığını sağlayacak ki de o zaten biraz önce bahsettiğim duygusal zekasının güçlenmesi yönünde adımları atacak. O vazgeçilmez bir şey. Bir diğer taraftan da organizasyonu yöneten kişiler de bu farklılıkları ortaya koyup bunları bir araya getirebilecek. Tıpkı bir aşure gibi. İçinde buğday var, nohut var, işte şeker var, bir sürü şey var. Önemli olan ama bunları bir araya getirip şu aşureyi yapabilme becerisi. Onu ortaya koyabilmek. O apayrı bir meziyet organizasyon anlamında. İyileştirme bahsettiğimiz gibi bu tarz çalışmaların olmazsa olmazı, bel kemiği. Organizasyon, demin de ifade ettik, dün yaptıklarımızla bugünü, bugün yaptıklarımızla yarını yönetemeyiz. Bu bilinçle hareket etmemiz gerekiyor. Her gün yeni bir şey koymamız gerekiyor. Bu bir ürün üretiyorsak ürün sayısı olabilir, ürün çeşitliliği olabilir gibi. Olaylara bu şekilde bakmak gerekiyor. İyileştirme sağlamak gerekiyor. Bu personelinizi güçlendirerek o güçlendirdiğiniz personelin size bir takım farklı fonksiyonlar kazanması yönüyle de olabilir. Yani iyileştirme her boyutta ele alınması gereken bir konu. İyileştirme, inovasyon birbirine benzer, destekleyen kavramlar. Ama bu çok küçük şey olarak burada bahsedelim. İnovasyon dediğimiz zaman mutlaka bir değer yaratması gerekiyor. Yani topluma, insanlığa bunun bir katma değer yaratması gerekiyor inovasyon olarak adlandırılabilmesi için. Onu da dipnot olarak ifade etmiş olalım. İşletme körlüğü dediğimiz bir kavram var arkadaşlar. O da çok önemli. Bunu da organizasyonların yönetebilmesi gerekiyor. Nedir işletme körlüğü? Organizasyon içerisindeki çalışanların, değerli arkadaşlar, bugün içinde bulundukları gün karşılaşabilecekleri sorunları, var olan olumsuzlukları görememesi, hatta gelecekte olabilecek sorunları veya karşılaşabilecekleri fırsatları öngörememesi şeklinde ifade edebiliriz. Peki bu işletme körlüğü neler yol açıyor? İşte kuvvetlilik sendromu, geçmiş başarılar. Genelde o kişisel durumlarda da öyledir. İşte A şahsı vardır. Çok başarılı bir öğrenciydi. O onun iş hayatında da çok başarılı olacağı anlamına gelmez. Ya da tersi de aynı şekilde. Bir takım başarılı çalışmalar yapmış olması, çok başarılı projeler yürütmüş olması bundan sonrasında da başarılı olacağının garantisi değildir. Bir ön şey sağlar mutlaka. Ama genelde organizasyonlarda işte bu kuvvetlilik sendromu deriz. Bu aşırı bir özgüven. Özgüven çok önemli ama hepsi denge içerisinde olması gerekiyor. Bazı hatalara da yol açabilir işletme körlüğü. Bazı yapılan çalışmalarda, değerli arkadaşlar, organizasyonlarda yönetici pozisyonunda işe başlayan kişilerin yaklaşık işte %40'ının ilk 18 aylarında başarılı olamadıkları ortaya çıkmış. Bunun da nedenleri irdelendiğinde %80'den fazla sebebinin organizasyon bulundukları departmanla alakalı etkin bir iletişim sağlayamadıkları, iletişim içerisinde olamadıkları ortaya çıkmış. Yani bu da göz ardı edilmemesi gereken bir konu. İşletme körlüğü de çok sık yaşanan olgulardan bir tanesi. Hep deriz ya, mesela biz denetimlere gidersiniz, gittiğiniz yerde birçok şeyi tespit yaparsınız. Halbuki belki kendi bulunduğunuz noktada farklı eksiklikleriniz olmuş olabilir. Onlar sizin gözünüzden kaçabilir. İlla üçüncü bir gözün ona bakması gerekebilir. Bazen bu şeyleri yaşayabiliyoruz. Bu denetim yapan mekanizmalarda da biz bunu görebiliyoruz değerli arkadaşlar. İzlenebilirlik, yönetim sistemi akreditasyon çalışmalarındaki temel hususlardan bir tanesi. Burada da ileriye doğru izlenebilirlik, geriye doğru izlenebilirlik. Yani ham maddeden son ürüne, son üründen ham maddeye,
Bu ürün konusu da olabilir, bir hizmet konusu da olabilir. Laboratuvar faaliyeti açısından da bakabilirsiniz. Hani numune kabulden, numunenin girişinden en son raporun sevk edilmesine kadar ya da raporundan alıp analiz için gelen numuneye kadar bu izlenebilirlik sistemi mutlaka çok etkin bir şekilde ortaya konması gerekiyor. İçsel motivasyon, evet, bu da oldukça önemli. Kişiler yaptıkları şeyin dışarıdan fark edilmesi elbette hep insan psikolojisi beklenir. Ama insanlar kendi de ne yapması lazım? Motivasyonunu arttıracak tedbirleri alması gerekiyor. Bu içsel motivasyonu arttıracak konuların başında çalışanlara kuruluşun önemli bir parçası olduğunu daha önce de değinmiştim. O takım çalışması, kişilerin etkin katılımı ancak içsel motivasyonu yüksek personel sağlamakla mümkün. İşte bu da nasıl olur? Personeli güçlendirmekle mümkün, yetkilendirmekle mümkün. Personel güçlendirmekten neyi kastediyoruz? Personelin var olan görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmesiyle alakalı ihtiyaç duyabileceği, bugünkü koşullarda, gelecekteki durumda ne gibi eğitimlere ihtiyacı var? Bunların aldırılması, onunla ilgili işte faaliyetlere dahil edilmesi, bir takım ilave yetkiler verilmesi, bunlar hepsini personelin içsel motivasyonunu arttıracak çalışmalardır. Bu tarz bazı güzel örnekleri de son dönemlerde duymaya başladık. İletişim, ilişki yönetimi. Yani bu şeye benzetebiliriz. İşin birleştirici unsur. Yani faaliyetlerin bütün bütünü, parçaları tek tek saydığımız bir araya getirecek, işletecek en temel mekanizma aslında bu iletişim, ilişki yönetimi. Gerek organizasyonun kendi içerisinde, üniteleri arasında, ünitelerin kendi aralarında, organizasyon dışı yapılarla, iç iletişim, dış iletişim çok çok önemli. Bunu etkin bir şekilde yürütebilmesi gerekiyor organizasyonların. Tabii bunu yaparken de iletişim tekniklerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Sözlerin %10, vurguların %30, beden dilinin %60 etkili olduğu iletişimde gözden kaçırmamak gerekiyor. 3A kuralını asla aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Anla, anlaşıl ve anlaş. Ki zaten biz genelde hep deriz ya, dinleme noktasında, iletişim konusunda çok başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz genel anlamda. Dinlerken bile işte karşımızdakini sözü bitsin, ben söyleyeceklerimi söyleyeyim şeklinde dinleme faaliyetini gerçekleştiriyor. Hakikaten iletişimde etkileşimi sağlamak esas. Yani gerçek manada bir iletişim, etkileşim varsa olur. Yani etkileşimden de neyi kastediyoruz? O iletişimi sağlayan her iki parçada mutlaka birbirinden ne alması lazım? Bir şeyler alması, bir şeyler vermesi gerekiyor. Bu konu üzerine durmamız ve geliştirmemiz gereken en temel unsurlardan bir tanesi. Burada şunu da paylaşayım değerli arkadaşlar. Dinlemek hakikaten önemli. Dinlemeyi bilmek çok önemli. Ben kendi adıma da hani ben de buna çaba sarf ediyorum. Olabildiğince dinlemeye çalışıyorum. Bu yönümü geliştirmeye çalışıyorum. İletişim becerimizi artırmak çünkü son derece önemli. Çince de değerli arkadaşlar hakikaten öğrenmesi çok zor bir dil olduğu biliniyor. Şekillerle, resimlerle, piktogram deniyor bunlara. Bu şekilde ifade ediliyor. Mesela ben bir baktım dinlemekle alakalı ilgimi çekti. İşaretler, işte sen işareti, kulak işareti, göz işareti, kalp işareti, kesintisiz dikkat işareti olduğunu gördüm. Manası da işte kulağımla, gözümle, kalbimle, kesintisiz dikkatimle sendeyim demek. Hakikaten hani bunu yaşatabilmek gerçekten önemli. Bu şekilde dinleyebilmek, bu dinleme becerimizi geliştirmek bu yönde çok çok katma değer sağlayacaktır diye düşünüyorum. Takım çalışması evet son derece önemli. Bundan bahsettik. Organizasyon dedik ya bir zincir en zayıf halkası kadar güçlü. O bilinçle hareket etmesi gerekiyor. Tüm unsurlar eğer görev, yetki ve sorumlulukları dahilinde rollerini üstlenirse organizasyonel anlamda mutlak başarı ancak gerçekleşebilir. Tarafsızlık, tutarlılık
yönetim sistemi ve akreditasyon çalışmalarının olmazsa olmaz kavramları. Tarafsız olunacak, tutarlı olunacak. Yani bir ürün üretiyorsa da, bir hizmet sunuyorsa da, bir laboratuvar faaliyeti yapıyorsa da bu yapacağı sonuçlar tutarlı olmalı. Uygulamalarında bir birliktelik olması, bir düzen, ahenk olması, tutarlılık çok çok önemli. Ar-Ge kültürü geliştirilmeli. Gerek laboratuvar üzerinden örnek verecek olursak uyguladığı deneylerle alakalı deney metodolojisini geliştirme yönünde in-house metotlar diyoruz. Bir takım uluslararası standartlar üzerinde çalışarak farklı onlardan uygulamalarla değişik metotlar geliştirilebilir ya da tamamen kendine özgü metotlar geliştirilebilir. Çünkü bu işte analiz süresi vesaire gibi dikkate alınarak işte maliyet, etkinlik vesaire bu tarz Ar-Ge çalışmaları yürütülmeli. Aynı zamanda ekipman yönüyle de Ar-Ge çalışmalarına önem vermek çok son derece önemli. Tabii bu bir laboratuvarsa laboratuvar boyutuyla. Bir gıda ile ilgili farklı bir sektör, ürünle ilgili, hizmetle ilgili o kendi sektörüne özgü. Oraya da bunları uyarlayabiliriz. Bahsettiğimiz gibi dokümantasyon son derece önemli. Onu bir geliştirecek sistemler ortaya koyabilmeli. Zaten günümüzde birçok işletmelerde, organizasyonlarda basılı doküman pek görmek mümkün olmuyor. Tamamen online sistem üzerinde bir takım işlemlerin yürüdüğünü görüyoruz. Atık, evet, dedik ya, stratejik toplam kalite yönetimine doğru kavram 2010'lu yıllardan sonra evrilmeye başladı. Şu günümüzde de zaten bunun etkilerini görüyoruz ve uzun bir süre daha göreceğiz. Hangi organizasyonsa o atıkları yönetimi konusunda da kendini geliştirmesi gerekiyor. Özellikle laboratuvarlarda bu çok son derece önemli. İş güvenliği konusunda bir takım çalışmalar yapılabilir. İletişim becerisini geliştirmek yönünde de işte bu bahsettiğimiz nesnelerin interneti, işte metaverse vesaire gibi olgularla da barışık alanlarda da bilişim sektöründe de özellikle alanımızla alakalı gelişmelere açık olmak, o yönde de çaba göstermek son derece önemli. Sürdürülebilirlik dediğimiz zaman, evet değerli arkadaşlar, bir yönetim sistemi, bir akreditasyon çalışmasından bahsediyorsak nasıl izlenebilir olması zorunluluksa sürdürülebilir olması da son derece önemli. Siz bir yönetim sistemini, bir kaliteye yönelik bir çalışmayı, organizasyonu kurmuş olabilirsiniz ama bunu sürdürülebilir kılmadığınız zaman orada gerçek anlamda bir sistemden bahsetmek mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla hep söylüyoruz PUKÖ, burada da onu vurgulamış olalım. Evet, siz bir şey planlamış olabilirsiniz. Uygulamaya geçtiğiniz zaman arzu edilen şeyin uygulamaya da sonuç verip vermediğini ne yapmak? Görmek son derece önemli. Çünkü o şeyin, kurgunun devamlılığı esas. Sürdürülebilir kılmak önemli. Kalite çalışmaları, yönetim sistemi, akreditasyon çalışmaları bir kereye mahsus yapılan olgular değil. Dedik ya, mesela tutarlı olması gerekiyor. Hep bütün kavramlar bakın birbirleriyle de, onu da böyle başta da ifade etmiştim. Birbirini destekleyen kavramlar. İşte bu sürdürülebilirliği sağlayacak tedbirleri de ne yapmamız gerekiyor? Almamız gerekiyor. Süreç yaklaşımı, sistem yaklaşımı, evet, onlardan biraz bahsettik. Burada organizasyonlarda, sosyal yaşantıda da böyle karşılaştığımız ve önleyemediğimiz noktalardan bir tanesi stres. Bunları da yönetebilme becerimizi geliştirmemiz gerekiyor. O yönde de çaba göstermemiz gerekiyor. Tabii stres, dediğim gibi, bu da başlı başına bir konu belki ama stres noktasında bizim en çok stres yaşadığımız kaynaklardan bir tanesi zaman yönetimi konusunda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Zaman yönetebilmemiz gerekiyor. Bugünün koşullarında, bugünün teknolojisinde en azından yerine koyamayacağımız yegane şey zaman gibi gözüküyor. Belki ileride nasıl olur bilemiyoruz. O kadar baş döndürücü hızla ilerliyor ki teknoloji, o konuda da kesin bir yargıya varamıyorum açıkçası. Ama şu an için zamanı yerine koymak mümkün değil. Dolayısıyla onu yönetebilme becerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Çok kısa burada zaman yönetimi demişken, hepimiz yaşıyoruz bunu. Bir işle uğraşırken eğer tamamlamadığımız başka bir iş varsa mutlaka o işle uğraşırken emin olun o aklımıza geliyordur ve bölünüp kafamız, zihnimiz dağılıyordur. İşte bunu engellemeye çalışmak lazım. Zeigarnik etkisi deniyor bu konuya değerli arkadaşlar. Çok kafa karıştırmayalım.
Olguları bir takım işler yapacağımız zaman planlama yapmamız gerekiyor. İşte yapacaklarım deyip bunları bir sınıflandırıp ortaya koymamız gerekiyor. Ve bunları bir taraftan da halihazırda yapmaya çalıştıklarım, yapıyor olduklarım ve bitirdiğinizde ortaya koyun. Yani zihin enteresan bir şey değerli arkadaşlar. Yarım kalan şeyleri hep hatırlıyor. Zaten o Zeigarnik etkisi dediğimiz konu da bu. Yarım kalan olgunun sürekli hafızayı tekrarladığını görüyor. Yeni bir şeyle uğraşıyorsunuz ama eğer tamamlamadığınız bir iş varsa tekrar önünüze çıkıyor. Dolayısıyla böyle bir metodolojiyle de olaylara yaklaşmakta fayda var. Katkı sağlayacaktır. 5S dediğimiz bir kavram var. Bu birazdan bahsedeceğim. Orada ben bunu vurgulayalım. Yalanla ilgili açıklamayı yaparken biraz daha onu açıklamış oluruz. Yönetim becerisi biraz önce ifade ettim. Organizasyonları dedim ya bir arada tutup efektif bir şekilde çalıştırıp katma değer yaratan sonuçlar alınması için yönetim becerisi son derece önemli. Burada ne demiştik? Yetenek havuzu oluşturulabilmesi gerekiyor demiştik. Farkındalık yaratabilmek ve bunları yönetebilmek gerekiyor demiştik. En iyi yönetici demiştik. Her şeyi bilen değil, bilenleri bir araya getirip katma değer yaratabilendir demiştik. Dolayısıyla son derece önemli. Yetkinlik ve yetkinlik izleme konuları fark yaratabilme noktasında bizler için son derece önemli. Yetkinliğin bilgi, beceri ve bunu uygulayabilme yeteneği olduğunu vurgulamıştık. Sonlara gelirken biraz da yalın uygulamalarından bahsedelim. Gerçi bu konularda Orhan Bey'in güzel eğitim organizasyonları oluyor. Ben daha önce bu konuları aktarırken orada da değinmiştim. Kendisi bu konuları teferruatlı olarak anlatıyor ama ben çok kısa işte bu emsal organizasyonlara fark yaratmak dedik ya, eğer işte fark yaratmak istiyorsak bu yalın uygulamalarını değerli arkadaşlar laboratuvarlarımıza da kazandırmamız gerekiyor. Aslında bu yalınla ilgili uygulamalar çok yine kafa karıştırmayalım. Daha çok üretim sektöründe, otomotiv sektörü başta olmak üzere endüstriyel sanayide birçok alanda kullanılıyor. Yakın zamanda işte bu bahsettiğimiz organizasyonların kalite kontrol amaçlı bünyelerinde bulunan laboratuvarlarda da kullanılmaya başladığını görüyoruz. Ama ben bunların ister kamu, ister özel sektörde gıda, çevre, atık su, ne aklınıza gelirse, boya, tekstil, her alandaki laboratuvarlarda da yakın zamanda kullanılmaya başlayacağını değerlendiriyorum. Ya da başlamasının işte fark yaratmaya katkı sağlayacağını düşünüyorum en azından. Bu yalın uygulama şeyine çok kısa onu ifade edelim. Temelinde verimliliği sağlamak var değerli arkadaşlar. Kaliteyi arttırmak, maliyetleri iyi yönetebilmek, zamanı etkin kullanabilmek, verimli çalışabilmek, israfı engellemek. Zaten yalın çalışmalarının temeli bu. Bu odak noktayla işlemlerini yürütüyor. Dolayısıyla bizim emsal organizasyonlara göre fark yaratma noktasında özellikle laboratuvarlarda da bu konulara eğilmenin yararlı olacağını düşünüyorum. Bu bir ana başlıklarından biraz bahsedelim. 9 tane başlıktan yer alıyor temelde. İşte temizlik başlığı altında işte 5S dediğimiz bir kavram var. Belki duymuşsunuzdur bunu. Çok kabaca bulunduğu ortamı temizlik, tertip düzeni sağlayarak verimli bir çalışma ortamı ortaya koyma. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu bu Japon çıkmış bir kavram. Bu dediğim felsefeyle organizasyonun sadece bu laboratuvar değil, zaten dedim ya daha çok endüstride, sanayide etkin bir şekilde kullanım yeri bulunuyor. Bulunduğu ortamın verimli çalışmasına olanak sağlayacak şekilde düzenlenmesi, temizlenmesi, dizayn edilmesi anlamına geliyor. Bir diğer konu, burada değer akışından bahsedebiliriz. Değer akışı dediğimiz zaman bu da katma değer yaratmayan faaliyetleri olabildiğince minimize etmeyi hedefliyor. O şekilde bunu ifade edebiliriz. İş yükü içerisinde laboratuvar faaliyetlerini bir düzene sokması gerekiyor. Ekipmanları, personeli etkin bir şekilde kullanmasını istiyor. Özellikle enstrümantal cihaz desteğiyle yürütülen faaliyetler varsa
bunları bir plan program dahilinde verimli bir şekilde yürütülmesine önem veriyor. Laboratuvar prosesi bahsettiğimiz gibi numunenin gelişinden raporun çıkışına kadar etkin bir proses akışı ortaya koyabilmeyi gerekli kılıyor. Ekipmanlarla alakalı yerleşim cihaz, ekipman planlarını doğru bir şekilde ortaya koyabilmeyi, verimli bir şekilde bunları kullanabilmeyi ortaya koyuyor. Performans yönetimi, evet, bu hem cihaz performansı olarak da alınabilir, dolaylı olarak personel performansı açısından da olaylar değerlendirilebilir. Yürütülen faaliyetlerdeki verimlilik sorgulanabilir. Ekipmanlarla alakalı işte kullanım, emniyet, bakım, ekipmanla ilgili kalibrasyon sistemleri, bunların takibi, bunların efektif olması yönünde çalışmaları istiyor. Laboratuvar personeli yetenekleri dediğimiz zaman bu yönde personelin güçlenmesi amaçlı eğitimlerin, eğitim etkinlik ihtiyacı analizi yapılarak eğitimlerin verilmesi ve personeli güçlendirilmesi, laboratuvarda kullanılan kimyasal madde ve yardımcı malzemelerin etkin yönetilmesi, özellikle stok solüsyonlar varsa bunların miyatlarının doğru takip edilebilmesi, kontrollerinin, kalite kontrollerinin yapılabilmesi, stok seviyelerinin iyi yönetilebilmesi. Çünkü ne demiştik? Sürdürülebilirlik esas demiştik. Laboratuvarda mutlaka sarf vesaire stok yönetebilmek gerekiyor. Kritik stok seviyelerini ortaya koyabilmesi gerekiyor. İşte başarılı organizasyonlar bunları gerçekleştiren organizasyonlar. Sürekli iyileştirmede de zaten yeteri kadar ifade ettik. Burada bu bölümde son olarak şunu da ifade edelim. Hani Gemba biraz kavram olarak da merak uyanması adına ondan da bahsetmiş olalım. Bir sorunla karşılaşıldığı zaman değerli arkadaşlar, o sorun eğer yerine gidip irdelenmezse, orada yaşanmazsa, görülmezse çözmek çok mümkün olmuyor. Bu Gemba kavramı da o yönde destek sağlayan bir olgu. Organizasyon yeteneği son derece önemli. Kimler olacak? Organizasyon şemasında kimler yer alacak? Ya da organigram diye ifade edilebilir. O da aynı anlama gelmekte. Görev, yetki ve sorumlulukları doğru tanımlamak gerekiyor. Niye? Belirsizlikler dolayısıyla risk oluşumuna engel olmak adına. Ortak akıl yaratmanın son derece önemli olduğunu söylemiştik. Beyin fırtınasının bu amaçla kullanabileceğini söylemiştik. Unutmamamız gereken bir konu, hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı değiliz. Bu hakikaten önemli bir tespit. Bu şekilde olaylara bakmak gerekiyor. Mental tavan aramızı canlandırmaya vesile olmuş olur ortak akıl yaratabilirsek. Bir diğer ifadeyle zihnimizin yedek kulübesinde yer alan, şu an için farkında olmadığımız ama ortak akıl oluşturduğumuz zaman ortaya çıkan fikirlere sahaya sürerek onlara değer yaratma fırsatı vermiş oluruz. O yüzden ortak akıl yaratmak son derece önemli diyoruz değerli arkadaşlar. 5N1K'yı bir kere daha vurgulamış olalım. Kim yapacak, ne yapacak, neden, nasıl, nerede, ne zaman, bütün bunlara cevap verebilmemiz ve nihayetindeki yaptıklarımızı da gösterebilmemiz gerekiyor. Özetlersek yönetim sistemi ve akreditasyon çalışmalarının temeli değerli arkadaşlar, POCÖ döngüsüyle risk temelli düşünceye dayalı proses yaklaşımını benimser diyebiliriz. Buraya kadar aktardığımız unsurları toparlayacak olursak, eğitim ve sorumluluk anlayışı gibi konular başta olmak üzere liderlerin, yöneticilerin etkin koçluk ve mentorluk uygulamalarıyla güçlendirilmiş, yetkilendirilmiş, içsel bağlılığı artırılmış ve sadece motivasyon yüksek değil, duygusal zekası da üst düzeyde personel yaratılmalı. Yani fark yaratmak istiyorsak, emsal organizasyonlara göre fark yaratmak istiyorsak, bütün bu konuştuklarımızı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Farklılıklarda mutlaka farkındalık sağlanması gerekiyor. Çalışmalarda sinerji oluşturan kolektif sorumluluk anlayışı, takım ruhu benimsenmesi gerekiyor. Değişmeyen tek şeyin değişim olduğu bilinciyle hareket edilmesi gerekiyor. Her ne kadar yaşanan değişimler sol üst köşede gördüğünüz tatlı bebekten sağ alt tarafta gördüğünüz şekle dönüşse de değişimden korkmamak gerekiyor. Çünkü risk bazen almak da gerekiyor. Bazen diyoruz ya, risk almadan da fırsatlar doğamıyor ama her risk fırsat doğuracak diye de bir kaide yok demiştik. Öğrenen organizasyon olmak gerekiyor her şeyden önce. Benchmarking demiştik, kıyaslama demiştik. Bu olgulara çok önem vermek gerekiyor. Çok önemli bir kavram.
kalite çalışmaları, yönetim sistemi akreditasyon çalışmaları değerli arkadaşlar hata ayıklamayı öncelemez. Hata oluşumunu önlemek ister. Yani proaktif olmayı gerekli kılar. Teoriye, yeni fikirlere ve zamana hizmetkar olunması gerekiyor. Araştırmacılık ve candan gayret günlük alışkanlık haline getirilmeli. Doğru işi yapmanın işi doğru yapmaktan önde olduğu ama en önemlisinin doğru işi doğru yapmak olduğu unutulmaması gerekiyor. İşletme körlüğü, işletme tembelliğiyle mücadele etmesi gerekiyor. Dün yaptıklarımızla bugün yaptıklarımızla yarını yönetemeyeceğimizin anlaşılması gerekiyor. Takım çalışması, kalite kültürü konularına önem vermek gerekiyor. Son olarak da eğer bizler toplam kalite yönetimi anlayışını taş bloklara kazırcasına zihin haritalarımıza işler ve tüm gerekliliklerini gönüllü olarak yerine getirirsek işte o zaman başarı kalite yolculuğumuzda ebedi yoldaşımız olacaktır diyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Orhan Bey söz sende. Orhan Bey. Şu an sesim geliyor mu? Sesimi alıyor musunuz şu an? Alıyorum. Tamam, ben şimdi şu ekranı alalım burada. Evet. Çok teşekkürler bu keyifli sunum için. Arkadaşlar sizler de katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok güzel ve keyifli bir içerik oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğen tuşuna da basarsanız güzel olur. Şimdi sosyal medyada böyle bir şey var. Bunu yapmayınca algoritmalar sizi bir şekilde arka planda tutuyor. Bu bizim için önemli arkadaşlar. Kanalımızı takip ederek yeni eğitimlerden haberdar olabilirsiniz. Eğitimlerimiz aynı hızıyla devam edecek. Burada Tolga Bey gibi başka hocalarımızı da ağırlıyor olacağız. Farklı konularla yine sizlerin karşısında olacağız. Yine konu önerileriniz olursa bize ulaşabilirsiniz. Tolga Bey, siz mail adresinizi yazmış mıydınız? En sona var mıydı? Vardı. Tamam. Buradan da söyleyebilirsiniz. Olmadı arkadaşlar, size ulaşmak isteyenler varsa daha sonrasında Tolga Bey'e de direkt ulaşabilir. Tabii. Alıyorum ben sesinizi. Ben öncelikle teşekkür ederim bu planlama için Orhan Bey. Tüm katılımcı arkadaşlara da sevgilerimi iletiyorum. Umarım faydalı olmuştur. Ben mail adresimden olsun, sosyal medya hesaplarından olsun ki yeni sene daha önce paylaştım, yeni kullanmaya, etkin kullanmaya başladım. Facebook olsun, Instagram olsun, LinkedIn olsun. Tüm arkadaşlarla iletişime açık olduğumu ifade etmek istiyorum. Onlardan takip şeyleri gelirse ben de seve seve takip ederim. Açık olduğumu ifade etmek isterim. Cep telefonundan da, mailimden de ulaşabilirler. Evet. Her zaman açığım. Çok teşekkürler. Evet arkadaşlar, tüm kanallardan bize ulaşabiliyorsunuz. Bu ay Tolga Bey'in ayrıca bir eğitimi de var. Sizleri oraya da müsait olan arkadaşları bekleriz. Eğitimin linkini sizlerle paylaşıyor olacağım. Yine kayıtlarımız devam ediyor eğitim için. Akreditasyon 17.025 standardı temel eğitimi. Arkadaşlar buraya da katılabilirsiniz. Şu an link herkese ulaştı zannedersem. Dediğim gibi adını, soyadını ve mail adresini yazan arkadaşlara bir mail atacağız biz. Bizim platformumuzdan dijital olarak sertifikanızı üretebileceksiniz. Birkaç gün içerisinde size ulaşmış olur. Spam kutularınızı ve gereksiz kutularınızı kontrol etmenizi rica ediyorum. Sonrasında hala ulaşmadığını düşünüyorsanız arkadaşlar info@lapakademi.com'a mail atarsanız size arkadaşlar dönüş yapacaktır. Evet, Tolga Bey çok teşekkürler. Var mı eklemek istediğiniz başka bir şey burada? Benim herhangi bir ekleyeceğim yok ama soru sormak isteyen varsa tabii bu platformda nasıl bilemiyorum ama ben aslında mümkünse arkadaşlardan da değerlendirme almak isterim. Evet arkadaşlar, sorularınız varsa Tolga Bey bu kısımda sorularınızı da cevaplayabilir. Aynı zamanda eğitime katılan arkadaşlar biraz önce paylaştığım linkten yine eğitime yorum yapabilirlerse çok memnun oluruz. lapakademi.com.tr'den ilgili eğitim linkini paylaştım. Buradan da yorum yaparsanız eğitimlerimize
Sizden sonra satın alma yapacak olan arkadaşlar ya da eğitimlerimize katılmak isteyen arkadaşlar, sizlerin yorumlarından istifade etmesi açısından çok önemli bizim için. Bu platformda yorumlarınızı açık bir şekilde yayınlıyoruz arkadaşlar. Bize böyle bir katkı sunmuş olursunuz. Çok değerli bizim için. Ayrıca yorum yapan herkese de %15 bir hediye çeki veriyoruz. Tüm eğitimlerimizde kullanabiliyorsunuz. Başka arkadaşınıza hediye edebiliyorsunuz. Bizi tanıştırmak istediğiniz başka arkadaşlarınız varsa onlara hediye edebilirsiniz. Bir şekilde kullanabiliyorsunuz bu çekleri. Zannedersem soru yok. Evet arkadaşlar, anladığım kadarıyla soru yok. Herkes teşekkür etmiş bir önceki paylaşımlarda. Ben de teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım yeni eğitimlerde görüşürüz. Tolga Bey teşekkürler. Ben yayını burada sonlandırıyorum. Ben teşekkür ederim. İleride karşılaşmak dileğiyle herkese sevgi Muhakkak. ve selamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Arkadaşlar tekrardan katılımınız için teşekkür ederim. Güzel, keyifli bir eğitim oldu ve gerçekten dolu dolu bir eğitimdi. Sonraki eğitimlerde de umarım sizlerle tekrardan görüşme fırsatımız olur. Sosyal medya kanallarımızı Lap Akademi adıyla aratırsanız takip edebilirsiniz. Özellikle YouTube kanalımızdan bu tarz canlı eğitimlerimiz sürekli olacak. YouTube kanalımızı takip edip bildirimleri açarak bize destek olmuş olursunuz ve aynı zamanda tüm canlı yayınlardan da anında haberdar olmuş olabilirsiniz arkadaşlar. Çok çok teşekkürler. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.